Astro Kafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. Nisan ayının en önemli haftasına giriş yapıyoruz. Çünkü çok önemli, çok sert kavuşumlar söz konusu bu haftanın içerisinde. Gezegenlerin burç değişimi söz konusu. Yoğun bir enerji değişikliği ve şiddetli bir kavuşum enerjisini hissedeceğimiz önemli bir haftadayız. Dünya astrolojisine sert yansımaları olabilir. Önümüzdeki dönemi şekillendirecek etkiler yaratabilir dünya üzerinde. Bundan dolayı oldukça önemli. Kişisel alanımızda ne gibi etkileri açığa çıkaracak? Hayatımızın bu döneminde neye nasıl dikkat etmemiz gerekecek? Tabii ki burçlarınız özelinde her zaman olduğu gibi detaylı açıklamalar devamında videonun gelecek. Bölümler kısmından direkt olarak burcunuzu dinleyebilirsiniz ama genel atmosferi giriş kısmında değerlendireceğim. Buraya da bir kulak kabartırsanız en azından kişisel alanınızda nasıl etkiler doğurabileceğini, genel olarak etrafımızda nasıl bir enerji olabileceğini anlamakta bizim için fayda sağlayabilir. Bu kısımları da dinlerseniz tabii ki etrafınızdaki kişileri bu dönemde anlamanızda daha mümkün olabilir. Hemen hızlıca başlayalım. 20 Nisan'da Mars-Satürn-Merkür kavuşumu söz konusu ve Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. Burada oldukça önemli bir kavuşum var. Bu kavuşum ülkeleri oldukça ciddi şekilde etkileyecektir. Özellikle içinden geçtiğimiz bu savaş atmosferinin ekonomiye yansımalarının daha da ciddi bir boyuta taşınabileceğini düşünebiliriz. 21 Nisan'da Merkür ve Mars tamamen aynı derecede kavuşumda olacaklar. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs kritik bir derecede kavuşuyorlar. Ekonomi alanında çok önemli etkiler gözlemleyebiliriz bu hafta içerisinde. 25 Nisan'da Güneş ve Plüton bir kare açıda olacaklar. Bu da liderlerin birbirleri üzerinde baskı yaratma enerjisini daha da güçlendirecek gibi duruyor. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve artık Boğa Burcu'na kesinlikle geri dönmeyecek. İkizler Burcu'ndaki bu Uranüs etkisi nasıl etkiler doğurabilir? İkizler alanımızda nasıl etkiler yaratabilir? Bunlar da yine önem arz edecek. 26 Nisan'da ise Merkür-Jüpiter karesi önemli. Özellikle ulaşım, ticaret, deniz ulaşımı, deniz ticareti konularında büyük bir stres yaratabilir. Hürmüz Boğazı ile ilgili ciddi gelişmeler söz konusu olabilir. Diğer taraftansa aynı gün içerisinde Venüs-Neptün 60'lığı söz konusu olacak. Bu da biraz daha uzlaşmaya, anlayışa, barış görüşmelerine ışık yakabilen bir etki olsa da bu kadar sert etkilerin devamında ne kadar etkili olabilir bunu da gözlemleyeceğiz. Ve ayı 28 Nisan'daki Venüs-Plüton üçgeniyle tamamlıyor gibiyiz. Venüs-Plüton üçgeni de ekonomilerde belki bir güçlenme, belki de gizli potansiyellerin ortaya çıkması gibi değerlendirilebilir ama Venüs İkizler Burcu'nda olduğundan dolayı ve Plüton'la etkileşim içerisinde olacağından dolayı daha fazla ticari ilişkilerdeki güç dengeleri üzerinde bir etkisi olabilecek gibi duruyor. Hemen hızlıca detaylara geçelim. Şimdi 20 Nisan'da Mars-Satürn kavuşumu söz konusu. Merkür de bu kavuşuma dahil oluyor ama Mars-Satürn kavuşumu oldukça önemli. Kadim kaynaklara baktığımız zaman özellikle otorite figürleri ve hükümetler üzerinde büyük bir baskı oluşturabileceğini, değişim enerjisinin ciddi şekilde aktive olabileceğine işaret ediyor. Hükümdarların veya hükümetlerin popülaritesini yitirmesine, eleştirilmesine, saldırıya uğramasına ve devrilmesine işaret edebilir. 1821'de özellikle baktığımız zaman tarihteki örneklerine Yunanlıların Osmanlı'ya karşı ayaklanması dikkat çekiyor. 1849 yılında Macar devrimi ve ne kadar tesadüftür ki Macaristan'da çok yakın bir zamanda bir seçim gerçekleşti ve orada uzun yıllardır yönetimi elinde tutan bir ismin devrildiğini gözlemledik. Bu belki de bir başlangıç olabilir. Diğer yıllarda da yine benzer etkilerin gözlemlendiğini söyleyebiliriz. Almanya, İtalya'da yine benzer etkileri bu dönemlerde hissettiler. Önemli devlet adamlarının suikaste uğraması, ölümü yine bu döngülerde
sıkça gündeme gelebilir diye kadim kaynaklar belirtiyor. 1908 yılında Portekiz kralının öldürülmesi de yine buna bir örnek olarak gösterilmiş. Halkın huzurunun daha da azaldığı, grevlerin, protestoların, isyanların yükselişe geçtiği bir dönem olarak yine dikkat çekiyor. Yasal ve idari dönüşümler yine oldukça önemli bir nokta. Özellikle Türkiye'de anayasanın hala gündemde olması, yasal değişikliklerin gündemde olması bu konuda önemli gelişmelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Askeri çatışmalar, savaşlar daha da şiddetlenebilir. Buna yönelik birçok etkide geçmişte gözlemlenmiş. Toplum içerisinde suç oranının artması, topluma yönelik saldırıların da şekillenmesi söz konusu olabilir ki geçmiş videolarda yine belirttik. Birçok astrolog arkadaşım da bunun altını çiziyor. Türkiye'nin Mars derecesinin bu kavuşum tarafından tetiklenmesi oldukça önemli. İç politikada belki ciddi bir çatışma, iç siyasette ciddi bir çatışma atmosferi yaratabilir. Ancak toplumsal güvenliği tehdit eden unsurlara karşı da yine oldukça dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Bu hatlar Türkiye, Lübnan, Suriye, Ürdün, Kızıldeniz üzerinden de geçtiğinden dolayı bu bölgedeki askeri, siyasi ve yönetimsel konuları gündeme getirecektir. Merkür'ün bu alana iz düşümü nedeniyle de bu alanda bir ticari yol yapılanması, ticaretin bu alana kaydırılması, bu hatlar üzerine kaydırılması da söz konusu olabilir. Kaldı ki zaten bu yönde de Çin'in bir projesi var. Ancak rotada değişiklik olur mu? Bunun üzerine yeni çalışmalar gündeme gelir mi gözlemleyeceğiz ama Hürmüz Boğazı'ndaki krize alternatif arayışlar içerisine de girilebilir gibi duruluyor. Meteorolojik olaylar açısından baktığımızda şiddetli fırtınalara ve şiddetli hava koşullarına karşı son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Depremlere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Yine bu süreçte hatların geçtiği noktalara dikkat etmemiz gerekecek. Ekranda sizler göreceksiniz bu hatların hangi alandan geçtiğini. Deprem riski yüksek olabiliyor, fırtına riski yüksek olabiliyor. Mesela 1877'de de ciddi bir İstanbul fırtınası yine bu kavuşum döneminde gündeme gelmiş. Talihsiz doğal afetlere karşı dikkat edilmesi gerekiyor. 20 Nisan'da Türkiye üzerinden geçecek olan bu hat Antep, Maraş, Sivas, Erzincan gibi önemli deprem hattı bölgesini etkileyebilir. Bu alanda deprem riski yüksek olabilir. Salgın hastalıklara karşı yine dikkat edilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Ateşli hastalıklar, baş bölgemizi etkileyen hastalıklara karşı dikkatli olunması gerekecektir. Ekonomik alanda bir durgunluk enerjisi gündeme gelebilir. Yine kıtlıkla ilgili bazı gündemlerle karşılaşabiliriz. Genel ihtiyaçlarımızı karşılamakta veya genel ihtiyaçlarımıza erişimde bazı sıkıntılar da söz konusu olabilir bu dönemde. Özetle belirtmemiz gerekirse Mars-Satürn kavuşumu büyük bir kriz, bir disiplin sınavı ve yapısal bir yıkımın ardından gelen değişime işaret ediyor. Bizler de Türkiye açısından böyle bir döneme yönlenmiş olabiliriz. Buna işaret edebilir çünkü 10. evimizde ve 4. ev aksında bu stresi hissettiğimizden dolayı da yönetimsel alanda bir değişime daha da hızlı gidebileceğimizi düşündürebilir. Koç burcuyla temsil edilen ülkelerin bu dönemde daha fazla ön plana çıkma potansiyeli söz konusu. İngiltere'de özellikle 1909 yılında Mars ve Satürn bir araya geldiği zaman Kral 7. Edward'ın hayatını kaybettiğini, özellikle Lordlar Kamerası ile ilgili de ciddi siyasi krizlerin ortaya çıktığı gözlemlenmiş. Hükümdarların, yönetenlerin dediğim gibi özellikle bu dönemde hayatını kaybetmesi veya ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşması önemli bir gündem olarak kendini gösterebilir. Zaten Kral Charles'ın da ciddi sağlık sorunları söz konusu. Her ne kadar iyileştiğiyle ilgili ve tedaviye cevap verdiğiyle ilgili gündemler söz konusu olsa da bu da yine
bir kenarda durabilecek bir detay. Almanya, Danimarka, Filistin ve Japonya gibi ülkeleri bu dönemde yine daha fazla gündemde görebiliriz. Kişisel alanımızda bu etkiyi nasıl değerlendirebiliriz gibi düşünürsek aksiyon almak isteyeceğiz ama bizi bir şeylerin durdurduğunu, yavaşlattığını da ya da kendi kendimizi frenleme ihtiyacında olduğumuzu fark edebileceğimiz bir enerji yaratabilir. Hemen şimdi aksiyon almak isterken aklınız bir yere, bir noktaya veya yapısal bir noktaya takılabilir ve kendinizi geri çekme ihtiyacı duyabilirsiniz. Yani dur başlat enerjisi aktif olabilir. Büyük bir heyecanla, büyük bir şevkle yeni girişimlerde bulunabiliriz ama bir küçük engelle karşılaştığımız anda da geri adım atabileceğimiz gündemler söz konusu olabilir. Kişisel hedeflerimize ulaşmak için yine dayanıklılık getirebilir bizlere aynı zamanda. Özellikle hedeflerin tesadüfen değil, planlanmış, stratejik olarak iyice değerlendirilmiş olmasını gerektiriyor. Merkür, Mars ve Satürn'ün hepsinin bir arada olması bu dönemde bir aksiyon alacaksak iyi düşünüp, iyi planlayıp, iyi stratejiler yapıp bundan sonra harekete geçmemiz gerekliliğine işaret ediyor. Zira Satürn çok güçlü bir pozisyonda değil Koç burcunda ama hala bizi yavaşlatmaya, özellikle uzun vadeli adımlar atmaya bizi yönlendirecektir. Koç burcundaki bu enerjiler zaten bizi bu dönemde kısa vadeli girişimler yapmaya yönlendirirken yeni adımlar atmamız gerekiyorsa da uzun vadede bize fayda getirebilecek detaylara odaklanmamız gerekliliğinin altını bir kez daha çizecekler bu kavuşumla birlikte. Bir diğer taraftan kendi kurallarımızı koymak ve kendi kurallarımızla oyunu oynamak isteyebiliriz. Yönetim figürlerine karşı ya da bizi sınırlayan unsurlara karşı da daha isyankar bir duruşta sergileyebiliriz bu süreçte. Buna dikkat etmekte fayda var tabii ki. Zarara uğramamak açısından yine bir daha altını çiziyorum. Stratejik ilerlememiz büyük önem taşıyacak. Şimdi Merkür ve Satürn'e baktığımız zaman Merkür ve Satürn'de ticari alanda bir durgunluğa işaret edebilir. Yine basın yayın yasaklarının, basınla ilgili gündemlerin çok daha fazla ön plana geldiğini düşündürebilir önümüzdeki günlerde. Gazetecilerin, yazarların olumsuzluklarla karşılaşma ihtimali güçleniyor. Gençlik ve eğitim konuları daha fazla gündemde olabilir yine bu süreçte. Yasamayla ilgili konularda tabii ki yine giriş kısmında da belirttiğim gibi çok daha fazla ön planda olacaktır. Kısıtlayıcı yasalar biraz ön plana çıkabilir açıkçası bu dönemde. Yine Merkür ve Satürn'ün kavuşum enerjisi de şiddetli rüzgarları daha fazla ön plana çıkarabilir bugünlerde. İngiltere, Almanya, Danimarka, Filistin, Suriye, Polonya gibi ülkeler bu dönemde daha fazla ön planda olacaktır. Koç burcu geleneksel olarak küçükbaş hayvanları temsil ediyor. Küçükbaş hayvanlarla ilgili salgın hastalıklarla da dikkatli olunması gerekebilir veya iklimsel koşullar nedeniyle de telef oldukları bazı gündemler söz konusu olabilir. Mahsullerle ilgili de yine daha zorlu bir döneme giriş yapılabilir. Hava şartlarından dolayı mahsullerin yine zarar gördüğü, erzakların zarar gördüğü gelişmelerde söz konusu olabilir. Merkür-Satürn kavuşumu tamamen stratejik düşünme temasını gündeme getiriyor. Az önce belirtmiştim. Fikirlerimizi hayata geçirmek isterken özellikle önümüze somut engellerin çıktığını gözlemleyebiliriz. Bu biraz kendimizden şüphe ettirebilir bazı noktalarda bizi. Buna karşı daha hazırlıklı olabiliriz. Eğer bir adım atacaksak %100 hazır olup olmadığımız noktasına belki biraz daha fazla odaklanmamız gerekebilir. Satürn'ün sert doğası nedeniyle İletişimle belki aksamalar da söz konusu olabilir, tıkanmalar söz konusu olabilir. Dünya astrolojisi açısından düşündüğümüzde görüşmelerin sekteye uğraması olarak değerlendirilebilir. Belki tutum olarak da etrafımıza karşı bu dönemde biraz soğuk olarak da yansıyabiliriz. Bir diğer taraftan yine baktığımızda projelerimizi sağlam temellere oturtmamız gerekliliğini bize hatırlatan bir etki olarak dikkat çekiyor.
Güneşin Boğa burcuna 20 Nisan'da geçmesi önemli. Otorite figürlerinin devlet yönetiminin odak noktası finansal istikrar, toprak yönetimi, somut kaynaklar üzerine kayacak gibi görünüyor. Özellikle bu dönemde Boğa burcu finansı, bankacılık sistemlerini, maddi değerleri yönettiği için Güneşin bu burçtan geçişi hükümetlerin bütçe, vergi, hazine gelirlerine odaklanacağı bir döneme işaret ediyor. Özellikle toprak burcu olması sebebiyle Güneş'in bu alandan geçişi verimliliği, tarımsal konuları daha fazla gündeme getirecek gibi görünüyor. Boğa burcu zodyağın güvenlik temasını vurgulayacağından dolayı kişisel alanımızda da güvenli sularda yüzmek isteyeceğiz. Özellikle yatırım yapanlar da bu dönemde daha fazla kendilerini güvenli hissedecekleri şekilde yatırımlara odaklanacaklardır. Yani emtialara yatırım bu dönemde daha da yükselebilir açıkçası. Risk almaktan kaçınacağımız bir eğilimde olabiliriz Boğa burcuna geçişiyle Güneş'in. Günlük rutinimiz bizim için daha fazla önem kazanabilir. Çünkü bu alanda kendimizi, bildik alanlarımızda kendimizi daha güvenli ve istikrarlı hissedebiliriz. Buradan dolayı da günlük rutinimizin dışında sürpriz alanlara yayılma ihtiyacımızı da biraz geri plana alabiliriz. Kalıcı değerler inşa etmek için yine bu dönemi kullanabiliriz açıkçası. Geçici hevesler peşinde koşmaktansa bizler daha fazla bize güven verecek girişimlere odaklanacağımız bir dönemde olacağız. Ama tabii ki aynı zamanda Koç burcunda bu kadar gezegenin hala aktif olması da bizi hızlı ve yeni başlangıçlar yapmaya yönlendirirken işte Güneş'in Boğa burcundaki transiti de güvenli başlangıçlar yapabilme noktasına bir kez daha vurgu yapacak gibi görünüyor. Yaşamdan keyif almaya biraz daha fazla odaklanabiliriz bu süreçte eğer bulunduğumuz şartlar buna müsaade ederse tabii ki. Yatırım, birikim konuları yine daha fazla ön planda olacaktır. Biraz daha fazla sabit fikirli bir yönelimde de olabiliriz gibi bu süreçte. 21 Nisan'da Merkür ve Mars kavuşacaklar. Merkür ve Mars'ın kavuşumu da az önce belirttiğim gibi hızlı düşünmeden aksiyon ve karar alma ya da fikirlerimizi gerçekleştirmek için aksiyon alma yönelimine bizi itebilir. Bu çerçevede özellikle liderlerin ani savaş, ani saldırı kararları çok da strateji belirlemeden girişim yapma ihtimalini yükseltebilir. Hukuki süreçlerle ilgili yine belki de hareketli gündemlerden geçebiliriz. İftiralar, yalanlar, yalan haberler yine bu dönemde ön planda olabilir. Medya ve ticaret bağlantısını daha fazla ön planda gözlemleyebiliriz bu süreçte yine baktığımız zaman. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs Boğa burcunda 29. derecede çok önemli kritik bir noktada kavuşacaklar. Bu da hem dijital paralarla ilgili hem piyasalarla ilgili oldukça inişli çıkışlı bir dönemde olabileceğimize işaret ediyor. Değer kayıpları veya dijital paraların ani değer yükselişlerini de gündeme getirebilir ama piyasaların ciddi bir dalgalanma içerisinde olacağı bir döneme giriş yaptığımıza işaret eden önemli sarsıcı bir etki olarak değerlendirilebilir. Para birimlerinin, para değerlerinin ani yükselişi, ani düşüşü söz konusu olabilir. Ekonomik sürpriz gelişmeler mutlaka karşımıza gelecektir bu dönemde. Kadınlarla ilgili konularda yine önemli, belki kritik gelişmeleri ön planda görebiliriz. Sanat dünyasıyla ilgili de önemli gelişmeler gündemimize gelmeye devam edebilir. Doğal olaylar etrafında değerlendirdiğimiz zaman tabii ki Venüs ve Uranüs'ün bir arada olması da sismik aktiviteyi yine daha fazla gündeme getirebilir gibi görünüyor. Venüs-Uranüs kavuşum hattının özellikle Çin, Hindistan, Afganistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi bölgelerden geçtiğini gözlemlediğimizden dolayı da bu alanlarda belki de önemli maddi gelişmelerle birlikte hem hava koşulları açısından
hem de halk ayaklanmaları açısından, güvenceler açısından da ciddi bazı krizler ortaya çıkabilir gibi düşünebiliriz. Önemli gelişmeler bu alanda odaklanabilir baktığımız zaman izdüşüm haritasına da. Kişisel alanımızdaysa ciddi ve kritik bir değişim sürecine işaret eder. Sabit bir burçta olduğundan dolayı belki de artık bazı konfor alanlarımızı terk etme zamanı geldiğini bize hatırlatacak ve bu yönde de sağlıklı bir aksiyon almamız için bizi yönlendirecek diyebiliriz. Güvencede olduğumuz konuları belki biraz daha dikkatle ele almamız ve güvenilirliğini devam ettirebilmesi için de dediğim gibi o kabuğumuzdan çıkma ihtiyacını daha ciddi gözlemleyebiliriz bu süreçte. Venüs'ün İkizler Burcu'ndaki transitini değerlendirdiğimiz zaman tabii ki uzlaşma, barış görüşmeleri belki biraz daha fazla ön plana çıkabilir bu süreçte. Savaşların, zıtlıkların ve çatışmaların sona ermesi için girişimler daha da güçlenebilir. Diplomasi trafiği artabilir açıkçası. Yine kadın hakları, kadın siyasetçilerle ilgili gündemlerde daha fazla ön planda olabilir. Ticaret, iletişim, yayıncılık, basın gibi konular yine gündemde olacaktır. Ulaşım, ticaret ve ticaretteki değerlerle ilgili konularda daha fazla masaya yatırılabilir önümüzdeki bu süreçte. Venüs'ün İkizler Burcu'na geçişini hava şartları açısından değerlendirecek olursak daha ılıman bir döneme giriş yaptığımıza işaret edebilir ve yine mevsimsel yağışların zararsız ve olması gerektiği gibi yağdığı, kendini gösterdiği bir dönem olarak da dikkat çekebilir. 25 Nisan'da Güneş ve Plüton karesi söz konusu olacak. Dünya astrolojisi açısından ciddi ve önemli gelişmeleri gündeme getirebilir. Güneş Boğa burcunda ilerlediğinden dolayı istikrarı veya konfor alanını özellikle liderlerin kendi yarattıkları o güvenli alandan, kendilerini güçlü hissettikleri o alandan çıkmak istemeyecekleri ancak değişim ve dönüşümün onları bu alandan çıkmaya zorlayacağı gelişmelerle karşılaşabilirler açıkçası. Artık tüm liderler bir değişim, bir dönüşüm sürecine giriş yapacaklar. Plüton'la Güneş'in bu kare açısıyla birlikte bir şeyleri geride bırakmanın, belki de kendilerini çok güçlü hissettikleri unsurları artık ellerinden bırakmaları gerekliliğini anlamaları gerekecek. Plüton zaten Kova burcunda olduğundan dolayı yine sabit bir enerji. Burada ciddi bir değişim, dönüşüm, yapısal, uluslararası alanda yapısal bir değişim, dönüşüm ve güç dengelerinde özellikle bir değişim, dönüşümü vurgulayan bir etki yaratacak gibi görünüyor. Devlet yönetimlerinde gizli güçlerin, gizli yapıların ortaya çıktığı veya bu yapıların yönetime müdahale ettiği gündemler de karşımıza gelebilir açıkçası. Finansal alanda ciddi bir kriz yaratabilir Güneş ve Plüton'un karesi. Çünkü Boğa burcu zaten ulusal finansı temsil ediyor. Güneş burada, Plüton ise zenginliğin lordu olarak biliniyor. Finansal alanda büyük sermayeleri ve borçları temsil eder. O yüzden de yönetimlerin, ülke yönetimlerinin, ekonomilerinin borçları sebebiyle ciddi bir baskı altına giriş yaptığı bir döneme işaret edebilir. Ekonomik balonların patladığını gözlemleyebiliriz. Borsaların çöktüğünü gözlemleyebiliriz. Bu süreçte ciddi krizler söz konusu olabilir. Özellikle teknoloji yönüne bir kaymayı da tetikleyecek, hızlandıracak bir etki olarak değerlendirilebilir açıkçası. Toprak kaymalarına karşı yine dikkatli olunması, depremle ilgili konulara karşı dikkatli olunması da gerekebilir bu süreçte. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Uranüs İkizler Burcu'na geçtiğinde özellikle iletişim teknoloji alanında, iletişim teknolojileri alanında ciddi gelişmeler söz konusu olacaktır. Bilgisayar yazılımları, yapay zeka ile ilgili konularda, eğitim teknolojileriyle ilgili konularda ciddi gelişmeler söz konusu olacaktır. Burada ben birçok geçmiş videoda altını çizdim aslında o Uranüs'ün enerjisinin, yapay zekanın veya günümüzdeki bu çok da kontrol altında olmayan teknolojilerinin belki işte yine
kripto paralarla ilgili konularında artık ciddi bir yasal zemine oturtulması, yasal düzenlemelerle sınırlandırılması gerekliliğini daha iyi anlayabileceğimiz bir süreç olarak değerlendirilmeli. Aksi takdirde Avrupa'ya baktığımız zaman, dünya ülkelerine baktığımız zaman yapay zekanın veya teknolojinin artık eğitim alanından geri çekilmesi, dijital eğitimin biraz geri plana alınması gerekliliği daha fazla dikkat çekmeye başladı. Çünkü teknolojinin sağladığı fırsatlar, o kolaylıklar nedeniyle genç neslin öğrenme kapasitesinin daha da düştüğü gözlemlenmeye başlandı ve bu yönde de ciddi adımlar atılması gerekliliğine vurgu yapılıyor. İşte tam da bu gibi noktalarda Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi, eğitim alanında nasıl bir düzenleme yapılması, teknolojilerin eğitime nasıl entegre edilmesi konularını ciddi gündeme getirecektir. Ama diğer taraftan da tabii ki yapay zekaların öğrenme potansiyeli, öğrenme kabiliyetiyle ilgili ciddi ilerlemeler yaşanacağı bir dönem olarak da değerlendirilebilir. Dijital para sistemlerini, dijital ticareti ve dijitalleşmeyi çok daha fazla gündemimizde gözlemleyebileceğiz. Uçan araçlarla ilgili gündemlerde tabii ki daha da gündemimize gelebilecek gibi ama burada en önemli nokta teknolojinin özellikle eğitim sistemine, ticaret sistemine nasıl daha fazla entegre edildiği, belki yine üretim aşamalarına nasıl katkı yapacağı ve bir diğer taraftan da haritaya baktığımızda, özellikle Ankara merkezli an haritasına baktığımızda da işsizliğe nasıl bir katkı yapacak, bunu da ciddi gözlemleyebileceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz. Teknolojinin çalışma alanında da kullanılması insan gücüne ne kadar ihtiyacı azaltacak? Tüm bu konuları ciddi değerlendireceğimiz bir döneme giriş yapıyoruz. O yüzden de Uranüs İkizler Burcu'na geçti, yeni bir çağ başladı, bilgi çağı olacak, her şey olumlu olacak gibi ben değerlendirmiyorum açıkçası. Uranüs zaten başına buyruk, özgürlükçü ve isyankar bir enerjidir. Burada da bu gibi etkileri de gözlemleyebileceğiz. Uyanması gerekiyor insanoğlunun. Teknolojiyle insanoğlunun ilişkisinin de nasıl bir dengeye oturtulması gerekliliğini çok iyi gözlemlemesi gerekiyor baktığımız zaman. Şimdi dünya astrolojisine baktığımız zaman Amerika, Belçika, İngiltere gibi ülkelerin daha fazla özellikle etki alma ihtimali söz konusu. Çünkü Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Amerika İç Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi alanlarda Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki transitinin aktif olduğunu gözlemledik. O yüzden de Amerika'ya baktığımız zaman özellikle Trump'ın politikalarının halk tarafından takdir görmemesi ve tepkiyle karşılanması o iç politikadaki gerilimi yükseltecek gibi görünüyor. Önümüzde zaten Kasım ayında bir ara seçim var. Ara seçimde ve hatta bence Temmuz ayına doğru da gerilimin yükseldiğini daha fazla gözlemleyebiliriz gibi. Medya, haberleşme, ulaşım alanında teknolojik icatlar, gelişmeler gündemi meşgul edecek gibi görünüyor. Uranüs'ün İkizler Burcu'ndaki transiti toplumsal alandaki kutuplaşmayı da biraz olumsuz yönde etkileyebilir açıkçası. Diğer taraftansa kişisel alanımızda da bir uyanışı getirebilir dediğim gibi. Belki teknolojiye adapte olmamız gerekliliğini biraz daha ön plana çıkarabilir. Daha orijinal fikirler, daha yaratıcı ve uygulanabilir fikirler üretebileceğimiz bir dönemde olabiliriz. Kişisel alanımızda da, sanatsal alanda da aslında teknolojinin belki yine ön plana çıktığı gelişmeler söz konusu olabilir. Geçmişte zaten olmuştu. Yeni iletişim kanalları söz konusu olabilir. Seyahatlerle ilgili, turizmle ilgili yine aynı zamanda önemli gelişmeler de söz konusu olabilir. 26 Nisan'da Merkür-Jüpiter karesi aktif olacak. Özellikle ticaretle ilgili alanlarda zorlu bir etki yaratabilir Merkür-Jüpiter karesi. Yengeç burcunda Jüpiter'in konumlanması nedeniyle ve dünya gündemine baktığımız zaman da Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni anlaşmazlıklar, krizler ortaya çıkabilir. Yargı süreçleriyle ilgili, yasamayla ilgili, anayasayla ilgili konularda da ciddi krizlerin ortaya çıkma potansiyeli
potansiyeli söz konusu olabilir. Dini ve ideolojik bölünmeler daha fazla kendini gösterebilir bugünlerde. Ticari alanda, ekonomik alanda, lojistikle ilgili konularda da problemler, krizler kendini gösterebilir. Daha fazla sanki zaten o Merkür-Mars-Satürn kavuşumuna Merkür-Jüpiter karesi de eklendiğinde ulaşım, ticaret ve işte lojistik alanda da ciddi sorunların gündeme gelme potansiyeli söz konusu gibi. Diğer taraftansa uluslararası ticari anlaşmalarda da bazı krizleri tetikleyebilen bir etki açığa çıkabilir gibi görünüyor. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün de uyumlu bir açıda olması, 60'lık açıda olması diğer taraftan uzlaşma, anlaşma ihtimalini biraz güçlendirebilir. Yani fırsatları değerlendirmek istedikleri takdirde yöneticilerin bu yönde pozitif gelişmelerinde gerçekleşme ihtimali söz konusu açıkçası baktığımız zaman. Özellikle sanatçılarla ilgili, yaratım süreçleriyle ilgili de, sanatçıların yaratım süreçleriyle ilgili de pozitif bir etki yaratacaktır. Finansal alanda da Venüs ve Plüton'un bu 60'lık açısı piyasalarda da daha iyimser bir enerjiyi, daha rahat bir enerjiyi tetikler nitelikte olacak. Çünkü Neptün'ün stresli açılara maruz kalması, özellikle bu dönemde Türkiye haritasında da stresli açılara maruz kalması enflasyonu tetikleyecek gibi görünüyor. En azından bu Venüs ve Neptün 60'lığı kısa bir süreliğine olsa da bir rahat nefes almamızı sağlayabilir ve ayın sonuna geldiğimiz zaman 28 Nisan'da Venüs ve Plüton'un uyumlu bir açısı söz konusu olacak. Burada belki bir uzlaşma, güç dengelerini biraz daha sağlamlaştırma açısından pozitif bir etki yaratabilir. Burada diplomasi yoluyla aslında bazı şeyleri başarabileceğini dünya liderleri daha da net gözlemleyebilecekler. Finansal alanda yenilenme enerjisi daha da bir güçlü şekilde açığa çıkacak bu alanda. Teknoloji odaklı zenginlik ve teknolojiye yapılan yatırımların, dijital paralarla ilgili alanların daha da kazançlı olabileceği bir dönem gibi duruyor baktığımız zaman. Kişisel alanımızdaysa hitabetimizle, duruşumuzla, görünüşümüzle çevremize karşı daha etkili olabileceğimiz, çevremizdeki kişileri çok daha kolaylıkla ikna edebileceğimiz bir döneme işaret ediyor. Yaratıcı girişimlerde bulunduğumuz takdirde yine orijinal ürünler ortaya koyabiliriz. İlişkilerimizle ilgili bir şeylerin olumlu yönde değiştiğini, dönüştüğünü ve artık geçmişi bir noktada da geride bırakarak önümüze çok daha sağlıklı bakmamız gerekliliğini ön plana çıkaracak gibi görünüyor. Toplumsal alanda da, kişisel alanda da olumlu yönde iyicil bir değişim, dönüşüm ve arınma sürecini tetikleyecek gibi görünüyor açıkçası. Yönetimlerden, liderlerden, hükümetlerden bu kadar bahsetmişken ve gezegenlerin onlara yönelik etkilerinin bu kadar baskın olduğu bir haftadan bahsetmişken ülkelere de kısaca bir bakmadan olmaz. Genellikle haftalık yorumlarda bunu yapmıyorum ama önemli bir hafta, kritik bir hafta. İran haritasıyla başlayalım. İran haritasında bu haftaki etkileri incelediğimiz zaman savaşın yeni bir evresine geçilebileceğini ve Hürmüz Boğazı üzerinde bu hafta ve devamında savaşın devam edebileceğini düşünebiliriz. Yine dıştan hükümeti deviremeyenlerin içteki kartlarını oynamaya çalışacakları ve bir taraftan da halkı kışkırtmaya çalışabilecekleri ve diğer taraftan da yine hava saldırılarının da devam edebileceğini düşünebiliriz. Yönetime yönelik müdahaleler veya yönetimin kendi içinde yapılanması gibi ciddi gündemler söz konusu olacak İran haritasını değerlendirdiğimiz zaman. Astrolojik açıdan hiç düşünmeden bakmamız gereken haritalardan bir tanesi tabii ki İngiltere. Bu Satürn-Mars-Merkür kavuşumunun güneşlerine kare yaptığını görüyoruz ve yükselen derecelerinin de karşısında Güneş kralı temsil ediyor biliyorsunuz. Az önce de örnekledik, İngiltere'de bir kralın ölümünü geçmişte tetikleyen bir kavuşumdu. Güneş 4. evde, hiç aslında hoş bir yerleşim değil 4. evde ve böyle bir etki alması krallarıyla ilgili, yönetimle ilgili zorlayıcı bir etkiyi gündeme getirebilir. Kral Charles'ın haritasında da çok pozitif etkiler gözlemlemiyoruz. Özellikle
25 Nisan günü etkileri biraz sıkıntılı, sağlığıyla ilgili olumsuz haberler gündeme gelebilir. İsrail haritasında bu haftanın etkilerini değerlendirdiğimiz zaman barışçıl olmanın aksine gizli emellerini ve ideolojilerini farklı yollarla gerçekleştirmeye çalışacak olan ve bu yönde hareket edecek olan bir İsrail görebiliriz. Özellikle bu Mars-Satürn kavuşumunun Neptünleriyle karşıt açıda olacak olması da bu ihtimali güçlendiriyor. Aslında onlara bir kayıp da getirebilir bu anlamda. Bu idealleri onları zarara uğratabilir. Netanyahu'nun haritasını izlediğimiz zaman da oldukça zorlu bir döneme girdiğini ve iç politikada elini oldukça zayıflatacak gelişmelerin artık güçlendiğini gözlemleyeceğiz. Netanyahu da belki de önümüzdeki süreçte liderliğini kaybedecek yönetim figürleri arasında gösterilebilir. Amerika'ya ve Trump'a bakacak olursak bu kavuşumun Amerika haritasında 6. evlerindeki Uranüs'ü desteklediğini görüyoruz. Bu protestoları tetikleyen bir etki olarak düşünülebilir ancak askeri anlamda da beklenmedik gelişmeleri gündeme getirebilir. Bu hafta ve devamında da ekonomik yönde yönetimi zorlayacak önemli stresler söz konusu haritalarında. Ekonomik alanda belki de Trump'ın ciddi bir baskı altına girmesi söz konusu. Trump'ın haritasına baktığımız zaman da yine barışçıl bir tutumdan uzak olacağını net söyleyebiliriz. Ancak Trump'ın başı bugünlerde oldukça ağrıyacak gibi görünüyor ve zihinsel dengesizliğini de yeniden gündeme getirecek kararlar veya çok dengesiz kararlar ortaya koyması politik alanda, dış politika alanında gündemi onun açısından zorlayacak gibi düşünülebilir ama zihinsel rahatsızlıkları belki de bu dönemde parlatılabilir ve bir krizi de tetikleyebilir. Türkiye'nin Mars derecesinin karşısında gerçekleşecek bir kavuşum olduğundan bahsettik. Bu önemli. O yüzden de iç konularda iç güvenlikle ilgili özellikle yine muhalefete karşı önemli yaptırım ve baskıların artabileceği, iç politikada kılıçların çok daha güçlü çekilebileceği bir döneme giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak yine belirttiğim gibi iç güvenlik konusu oldukça önem arz ediyor. Askeri müdahaleler ve halka yönelik bazı müdahaleler de yine gündemi bu süreçte tetikleyebilir gibi görünüyor. 25 Nisan'daki Güneş-Plüton karesi özellikle Türkiye haritasındaki Güneş derecesiyle bağlanıyor. Ekonomi, devlet borçları, vergiler, piyasalarla ilgili koşulların değişeceği gündemler söz konusu olabilir. Güneş dönüşü haritada da 2-8 ev aksında Güneş karşıtlığının oluşması ve Plüton'un 12. evde yerleşmesi, gizli hesaplar, perde arkasındaki ekonomik hesaplardan bahsedebiliriz. 6-8 ev aksındaki Jüpiter-Venüs karesinin söz konusu olması da askeri harcamalar, ticaret vergilerinin veya günlük yaşam giderleriyle sağlık harcamaları temelinde de ciddi krizsel gündemleri gündemde görebiliriz. Venüs-Plüton üçgeni oldukça önemli çünkü bu etkileşim kabine, yönetim, devlet borçları ve ekonomik konularda hasıraltı gündemleri ön plana çıkarabilir. Özellikle belki de bazı konularda aflar dahi gündeme gelebilir. Güneşin ise bu tarihte ay düğümleriyle uyumlu açısının netleşmesi yönetimsel alanda kadersel olumlu etkiler alabileceğimize işaret edebilir. Yargı ve meclisin kararları ışığında önemli bir gelişme, bir af konusu gündeme gelebilir gibi görünüyor. Şimdi geçelim burçlarınız üzerinde bu kadar yoğun gezegen etkileşimlerinin sizin için ne ifade ettiğini yorumlamaya. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Oldukça yoğun bir gezegen etkileşimi var bu hafta içerisinde. Bunları sizin için özetlemeye çalışacağım. Nisan ayının en yoğun haftası. Bakalım sizin burcunuza etkileri ne olacak? Detaylara geçmeden önce
Kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmama destek olabilir ve videoyu beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine bana destek verebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürler. Yoğun bir hafta dedik, hızlıca başlayalım. 20 Nisan'da Mars, Satürn ve Merkür bir arada olacaklar sevgili yükselen Koç burçları. Yoğun bir enerji birikimi olacak sizin birinci evinizde ama bu şu konularla bağlantılı olabilir ki temelde baktığımız zaman günlük sorumluluklarınız, çalışma hayatınız, günlük rutininiz bu konular temelinde aksiyon almanız gerekiyorsa düşünmeden, taşınmadan, plan program yapmadan aksiyon almamamız için bize uyarıda bulunan bir kavuşum enerjisinden bahsediyoruz. Çünkü Mars, Merkür, Koç enerjisi hızlı bir enerji, düşünmeden hareket etmeye bizi yönlendirebilir. Bir anda aklımıza gelen bir fikrin peşine kapılıp onu gerçekleştirmek için aksiyon alabiliriz. Aksiyon almakta bir problem yok ancak belirttiğim gibi düşünerek, taşınarak plan, proje ve strateji temelinde aksiyon almamız gerekiyor. Aksi takdirde bu enerji çünkü şu şekilde yorumlanıyor. Başlat, dur. Yani biz bir projeyi başlatabiliriz ama ikinci adımda durmamız gerekliliğini de görebiliriz. Yani başarıya ulaşamayacağımızı fark edip plan yapmadan, program yapmadan uzun vadede bize getirisi ne olacak ya da adım adım nasıl ilerlememiz gerekliliğini çok iyi tasarlamadan aksiyon aldığımız takdirde bir adım attıktan sonra ikinci adımda yönümüzü kaybedebiliriz ve o girişimimizde boşa, çöpe atılabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sorumluluklarınız, ticari girişimleriniz, kariyerinizle ilgili konularda nasıl bir aksiyon almak istiyorsanız plan yapıyorsunuz. Adım adım nasıl ilerlemeniz gerekliliğini gözlemleyerek, bilerek ilerliyorsunuz ki bunu gerçekleştirebilirsiniz sevgili yükselen Koç burçları. Aynı gün içerisinde Güneş Boğa burcuna geçiş yapacak. Güneşin Boğa burcuna geçiş yapması ekonomik konular, harcamalar, mal varlıkları, güvencelerinizle ilgili konuları daha fazla gündeme getirecek bu süreçte. Özellikle 24 Nisan'da 25 Nisan'da Güneş ve Plüton'un kare açı yapması bu hafta içerisinde biraz ekonomik konularda üzerimizde bir stres hissetmemizi güçlendirebilir bu ihtimali özellikle. Plüton'un 11. evde olması, sosyal çevre ilişkilerimiz, belki alacak verecek nafaka, geleceğe yönelik yaptığımız yatırımlarımızın şu anda bütçemizi zorlayan bir etki yarattığını hissettirebilir açıkçası. Geleceğinize yaptığınız ileriye yönelik yatırımlar şu anki ekonomik koşullarda sizi biraz zorlayabilir. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Yeni bir girişim yapmak aynı zamanda bu dönemde maddi koşullar temelinde yeni bir girişim yapmak yine geleceğinizi riske atabilir, maddi güvencelerinizi. Bunlara da biraz dikkat etmekte fayda var. O yüzden bizler maddi konularda yeni bir adım atmamaya çalışırsak en azından bu hafta içerisinde bizim için daha avantajlı olacaktır. Plüton'un o enerjisi üzerimizden bir çekilsin. Sonrasında daha pozitif yönde girişimlerde bulunabiliriz. Tabii ki belki de üzerimizden atmamız gereken bazı ekonomik yükler de vardır. Boşuna harcadığımız, boşuna ödediğimiz taksitlerimiz, ödemelerimiz de olabilir. Bunları da bir gözden geçirip bu yüklerden arınmak için de olumlu yönde kullanabiliriz bu enerjiyi. Buna dikkat etmekte fayda var. 21 Nisan'da Merkür ve Mars bu tarihte tamamen kavuşumda olacaklar ama az önce bahsettik zaten Satürn'le kavuşumları çerçevesinde bir kez daha değinmekte fayda var. Düşünmeden, taşınmadan hareket etmememiz gerekiyor. Bir diğer taraftan da agresif bir iletişim ortaya koyabiliriz. Çevremizde daha fazla agresif bir imaj yaratabiliriz bu süreçte. Ya yakınlaşması insanların bize biraz zor olabilir. Zaten Merkür ve Satürn'ün de kavuşumda olması
daha soğuk bir iletişim enerjisini tetikleyebilir. Buna karşı da eğer çevrenizde iletişim olmanız gereken bir süreçteyseniz buna karşı biraz dikkatli olmanız gerekecektir. Kırıcı değil, yapıcı iletişim kurmaya odaklanmamız oldukça önemli. Zira Mars ve Satürn iki malefik gezegen olduğundan dolayı ve birinci evinizde kavuştuklarından dolayı oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Çevreye verdiğiniz imaja da sevgili yükselen Koç burçları, kazalara karşı yine oldukça dikkatli olmanız da gerekebilir, ulaşım kazalarına karşı özellikle. 24 Nisan'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Uranüs'ün 29. derecede Boğa burcunda kavuşacaklarını göreceğiz. Bu da maddi konularda, güvencelerinizle ilgili, belki ilişkileriniz temelinde de dolaylı olarak düşünülebilir, ilişkinizin sağlamlığıyla ilgili, yine geleceğiyle ilgili kritik bir karar alabilirsiniz ve burada aslında hem maddi hem de güvenceler, ilişkiler alanında artık kendinizi arındırmanız gereken ne varsa bunlardan arındırıp yolunuza böyle devam etmeye karar verdiğiniz bir haftada da olabilirsiniz. 25 Nisan'da Güneş-Plüton karesi ve etkisinden bahsettik. Sosyal çevre ilişkilerimiz güvence konusunda üzerimizde bazı zorluklar yaratabilir. Maddi konularda geleceğe yönelik başlattığımız girişimlerimizin, maddi girişimlerimizin de bugün üzerimizde baskı oluşturduğunu hissedebiliriz. Yani hem sosyal çevre hem de gelecek hedef ve hayallerimiz bugün üzerimizde bir baskı oluşturabilir. Bu alanda da neyi değiştirmemiz, dönüştürmemiz gerekiyor? Bunu daha net görmeniz önem arz edecek. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte artık sizler maddi konularda da daha rahat bir nefes alabilirsiniz gibi görünüyor sevgili yükselen Koç burçları. En azından istikrar sağlamakta ve stabilite sağlamakta zorlanmayacağınız bir dönem olacak artık. Uranüs İkizler Burcu'na geçtiğinden dolayı da kendinizi artık daha rahat, daha özgür ifade edebileceğiniz bir süreç başlayacak. Daha radikal kararlar alabilirsiniz. Belki yakın çevre, kardeş, kuzen, akraba ilişkilerine çok farklı açılardan bakabilir. Kendinizi bu ilişkiler temelinde arındırmanız gereken ne varsa arındırabilir ya da özgürleştirebilirsiniz. Bu ilişki bağları, bu ilişki dinamikleri sizi bir şekilde sınırlandırıyorsa özgürlüğün yolunu da bulabileceğiniz bir döneme giriş yapabilirsiniz. Daha uyanık olacaksınız, daha net iletişim kurabileceksiniz ve fikirleriniz daha sıra dışı olabilir. Tabii ki uçuk fikirlerin peşine takılmak yerine aslında çok farklı yönlerden bakabilme kabiliyeti olarak da olay ve durumlara değerlendirilebilir. Bu Uranüs'ün 3. evinizdeki transiti, iletişim, ulaşım, eğitim gibi konularda, ticaret gibi konularda da sıra dışı yine teknoloji odaklı girişimlerde bulunmanızı destekleyecek olan bir dönem gibi de duruyor. 26 Nisan'da Merkür ve Jüpiter'in bir kare açısı söz konusu 1-4 ev aksında özel hayatınızın sorumluluklarıyla ilgili bazı problemler söz konusu olabilir. Burada dikkatli olmamız gerekecek gibi açıkçası sevgili yükselen Koç burçları. Fikir ayrılıkları, değer yargıları temelinde birbirimize ters düştüğümüz gündemler söz konusu olabilir. Anne babamızla ilişkilerimizde veya kendi özel hayatımızı paylaştığımız kişilerle iletişim sorunları söz konusu olabilir. Olaylara bakış açımız ve değer yargılarımız problem yaratabilir. Özellikle de iş sorumluluğa geldiği zaman nasıl iletişim kuracağımızda tabii ki burada önem arz edecek. Çünkü Mars'la Merkür oldukça yakın derecelerde ilerlemeye devam ediyor. Agresyondan uzak durmamız gerekebilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün 60'lık açı yapması ise aslında önemli bir etki. İlişkilerimizde uyum sağlamak açısından bize güzel bir etki yaratabilir. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizde kırgınlıkları ortadan kaldırmak, birbirimizi daha iyi anlamak, affetmek teması çerçevesinde değerlendirilebilir. Yine ideallerimizi gerçekleştirmek için de yaratıcı fikirler ortaya çıkarabiliriz. Burada Venüs ve Neptün özellikle edebi konularda, el becerilerine dayalı konularda da sanatsal çalışma yapan kişilere de güzel, yaratıcı bir etki
sağlayacaktır diye düşünüyorum. 28 Nisan'da ise Venüs ve Plüton'un bir üçgen açısı söz konusu olacak. Bu da sosyal çevre ilişkilerimizde güzel bir arınma enerjisini aktive edecek. Artık hayatımızdan çekilmesi, çıkması gereken kişilerin kendiliğinden de belki de hayatımızdan yol aldıklarını gözlemleyebiliriz. İlişkilerimizle ilgili konularda bizler krizleri aşabileceğimiz, çözebileceğimiz, değişmesi gereken ne varsa da korkusuzca değiştirebileceğimiz ama olumlu yönde kırgınlık, üzüntü yaratmadan barışçıl yollarla belki de yollarımızı ayırabileceğimiz bir süreçten de geçiyor olabiliriz. Sosyal çevre ilişkilerimiz belki bu şekilde etkilenebilir. Bir taraftan da geleceğimizi de daha emin adımlarla, daha sağlam adımlarla şekillendirmek, bu yönde girişim yapmak adına da kendimizi daha güçlü hissedebileceğimiz bir enerji de ortaya çıkaracaktır. Yani geleceğimizi bizler daha emin adımlarla, daha sağlam adımlarla da şekillendirmeye odaklanacağız gibi görünüyor. Özetlemek gerekirse bizler çevremize karşı nasıl bir tutumda olduğumuzla ilgili dikkat etmeliyiz. Hedeflerimiz, kariyerimiz, iş hayatımızla ilgili bir aksiyon alacaksak strateji yaparak aksiyon almak durumundayız. Yoksa bir adım sonrasında geriye gitme ihtimalimiz söz konusu. İlişkilerde olumlu etkiler, uzun süreli ilişkilerimiz çerçevesinde olumlu etkiler söz konusu olabilir. Belki kritik kararlar alabiliriz. Maddi konularda güneşin stres altında olması biraz bizi yorabilir bu hafta. Özellikle geleceğe yönelik yatırımlarımız, beklentilerimiz, kariyer kazançlarımız temelinde ama Uranüs'ün ikinci evinizden çıkması artık maddi konularda daha stabil bir enerjiyi aktive edecek ve sizler kendinizi daha garantide, daha sağlam temeller üzerinde hissetmeye başlayabileceksiniz. Aile ilişkileri yine biraz gerilebilir. Aşk hayatımızda da belki de artık bazı saplantılarımızdan kendimizi arındırmamız gerekliliğine işaret ediyor gökyüzü. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Bakalım gökyüzü bu yoğun enerjisini sizin hangi yaşam alanlarınıza yönlendirecek bu hafta? Hep birlikte detaylarına bakacağız ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yine Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Haftayı Güneş'in sizin burcunuza geçişiyle karşılıyoruz. Bu da demek olacak ki odak noktanız bu süreçte kendiniz olacak sevgili yükselen boğa burçları. Daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Özellikle ev, yuva, aile, barınma konuları, özel hayat temaları gündeminize daha güçlü bir şekilde oturabilir. Özellikle yine baktığımız zaman tabii ki Koç burcunda bir gezegen kavuşumu, önemli bir gezegen kavuşumu söz konusu. Merkür, Mars ve Satürn Koç burcunda sizin 12. evinizde kavuşuyorlar. Bu alana güçlü bir vurgu var. Dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Bizler özellikle Satürn'ün temsiliyetlerine baktığımız zaman yurt dışıyla ilgili meslekte yükselme, kendimizi geliştirme, daha geniş kitlelere ulaşma, sosyal medya girişimleri çerçevesinde de düşünebiliriz. Yine yabancılarla yapmak istediğimiz girişimler temelinde de perde arkasında nelerin olduğunu, nelerin olabileceğini çok daha stratejik bir şekilde düşünüp bu yönde aksiyon almamız gereken bir haftadayız. Yani gördüklerimizi değil, göremediklerimizi veya beklenmedik sürprizlere karşı nasıl daha hazırlıklı olabiliriz? Buna odaklanmamız bize fayda sağlayacak gibi görünüyor. Merkür baktığımız zaman sizin tabii ki para hanenizi temsil ediyor. Mars'a hem 12. evinizi hem de 7. evinizi temsil ettiğinden dolayı maddi konular, ortaklı işlerle ilgili konularda bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekebilir açıkçası bu hafta içerisinde.
Bir girişim yapacaksak belirttiğim gibi strateji temelinde, plan program temelinde. Çünkü bu enerjiyle düşünmeden, plan yapmadan yola çıktığımız takdirde bir adım sonrasında bütün planları iptal edip geriye dönme ihtimalimiz de daha yüksek gibi. Tabii ki bir diğer taraftan 12. evimiz biraz da inziva evi olarak değerlendirilebilir. Belki biraz geriye çekilmek isteyebilirsiniz bazı konularda. Bir ortalığı daha net görmek isteyebilirsiniz. Ve bu yönde de birdenbire ben kendimi çekiyorum diye bir aksiyon da alabilirsiniz bazı alanlardan. Ama bunu da belirttiğim gibi sağlam bir temele oturtmamız, bir plan program çerçevesinde yapmamız ya da geri çekileceksek bunu boşuna değil, bir planı gerçekleştirmek için, bir stratejiyi oluşturmak için yapmamız bizim için faydalı olacaktır. İç dünyamızda kendimizle de yüzleşmek için bu enerjiyi kullanabiliriz ama burada da her gördüğümüz fikre, her gördüğümüz uygulamaya zaten sosyal medya bu yönde oldukça boş kişilerle de dolu. Herkesin peşine düşmeden arka plandaki yapısını da araştırarak belki size yön göstermesi için kullanabilirsiniz, girişim yapabilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. 21 Nisan'da özellikle Mars ve Merkür kavuşumda olacaklarından dolayı hızlı ve düşünmeden kararlar almanız, kendinize karşı biraz da acımasızca yaklaşmanız düşünsel anlamda dikkat çekebilir. Yani kendinize karşı da biraz acımasız bir tutum içerisinde olabilirsiniz bu süreçte. Yani kendinizi affetmek yerine kendinizi de biraz suçlayıcı bir ruh halinde olabilirsiniz. Buna kapılmamaya dikkat ederseniz yine o Satürn etkisiyle büyük resmi görmeye çalışarak kendi hakkınızı da yemeden biraz kendinizi yargılamanız da daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs sizin burcunuzun 29. derecesinde kavuşuyor sevgili yükselen boğa burçları. Bu kendinizle ilgili kritik, önemli bir kararı alabileceğinize işaret ediyor. Kariyeriniz, toplumsal statünüzle ilgili çok kritik değerde bir gelişme olacak diyebiliriz hayatınızda. Belki de şu ana kadar ertelediğiniz ama artık aksiyon almanız gerekliliği bir elzem olmuşsa o konuyla ilgili aksiyon alabilirsiniz. Bu dediğim gibi kariyeriniz temelinde sizin kendinizi kariyerinizde nasıl konumlandırdığınız ve çalışma hayatınız temelinde olacak gibi görünüyor. Kritik ama aslında artık bu zamana kadar üzerinizden atmanız gereken bir konuyu da üstünüzden atmanız ve kendinizi özgürleştirmeniz yönünde etki yaratacak bir enerjiden bahsedebiliriz. 25 Nisan'a geldiğimiz zamansa Güneş ve Plüton'un kare açısı kariyerle ilgili konularda bizi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Patronlarımızla aramızdaki güç dengeleri zorlayıcı olabilir, baskı oluşturabilir üzerimizde, özellikle patronlarımız, üstlerimiz ya da kariyer hayatımız belki bizim üzerimizde yoğun bir baskı oluşturabilir. Bu süreçte buna biraz dikkat etmemiz gerekecektir. Ya da ailevi konular, ailevi sorumluluklar, ev, yuva, evlilik gibi konularda biraz üzerimizde daha güçlü bir baskı oluşturabilir. Burada güç dengelerini iyi sağlamak, iyi dengelemek gerekecek gibi görünüyor. Yine bu konular çerçevesinde de bizler artık hangi konuları değiştirmek, dönüştürmek durumundayız daha net görebiliriz. Bu yönde kullanmak faydalı olacaktır. 26 Nisan'da İkizler Burcu'na geçen bir Uranüs söz konusu. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi özellikle güvencelerle ilgili konularda, maddi konularda sizi biraz istikrardan uzaklaştırabilir gibi düşünülse de bir noktada da çok beklenmedik noktalardan kazanç elde edebileceğiniz, teknolojik alanlardan ciddi gelirler elde edebileceğinizi bizlere düşündürebilir. Sıra dışı ve herkesin risk alamadığı alanlara girişim yaptığınız takdirde belki de size ciddi kazançlar getirebilecek bir süreçte de olabilirsiniz. Çok daha girişimci, çok daha özgür ve maddi özgürlüğünüzü de elde tutmak için mücadele edeceğiniz bir süreç olacaktır ama Uranüs'ün özellikle buradan geçişi sırasındaki sert açılar dönemine dikkat kesilmeniz de gerekecektir. Çünkü ciddi kırılmalar da getirebilecek dönem dönem.
Aynı gün içerisinde Merkür ve Jüpiter'in kare açıyla birbirlerini görmesi de özellikle ilişkiler alanında, sosyal çevre ilişkileri alanında krizler varsa bunu tetikleyebilir. Gizli konular açığa çıkabilir. Gizli söylentiler, ardınızdan söylenen konularında canınızı sıktığı ve problem yarattığı bazı konular söz konusu olabilir. Yine geleceğe yönelik yatırımlarınız temelinde de beklenmedik bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Bu da maddi kaynaklarınız temelinde bazı zorlayıcı etkiler açığa çıkarabilir. Gezegen temsiliyetleri etrafında değerlendirdiğimizde kendi paranız ve başkalarının paraları aksında da bazı streslerin yaşanma potansiyeli söz konusu ama özellikle geleceğe yönelik yatırımlar belki bizi biraz zorlayabilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün bir 60'lık açı içerisinde olmasıysa bir diğer taraftan da beklenmedik maddi destekler görme potansiyelimizi güçlendirecek gibi. Özellikle de hedeflerimiz kendimizi maddi alanda güvencede hissetmekse bu hafta biraz destekleyici etkiler alabiliriz beklemediğimiz noktalardan. 28 Nisan'da Venüs ve Plüton'un uyumlu açıda olacak olması kariyer kanalından gelen gelirlerimiz bizi mutlu edebilir bu süreçte. Bir şeyler değişebilir, dönüşebilir hayatımızda kariyerimiz temelinde ve bu bizim para hanemize olumlu yansıyabilir. Kendimizi daha güvende, daha güçlü hissedebiliriz. Bir değişim, bir dönüşüm olma ihtimali yüksek ama bunun sizin yararınıza olacağını gayet net söyleyebiliriz. Para hanenizi rahatlatacak bir enerjiden bahsedebiliriz. Bu tabii ki daha fazla çalışma hayatınız temelinde kendini gösterecek bir etki. Özetlemek gerekirse para konularında önümüzün açılacağı, daha rahat hareket etmeye açık olacağımız, belki istikrar sağlamakta zorlanacağımız uzun bir dönemden bahsediyor olabiliriz ama en azından bu hafta bizi maddi alanda destekleyecek etkiler söz konusu. Diğer taraftan ev, aile, yuva, özel hayat temelinde biraz güç dengelerine dikkat etmemiz gerekebilir. Evliliğimizle ilgili yine aynı stresi hissedebiliriz ama çalışma hayatımızda da olumlu etkilere açık olabiliriz. Belki değişim, dönüşüme zorlanabiliriz ama dediğim gibi bu değişim, dönüşüm iş hayatımızda maddi konularda bizi daha rahat bir döneme de geçiş yaptırabilir. Eğer aksiyon almak istiyorsak meslekte yükselme, gelişme bu konularla ilgili de arka planda ne olabileceğini, neler yaşanabileceğini biraz tasarlayarak, düşünerek A planı, B planı şeklinde hedef belirleyerek, çözüm belirleyerek aksiyon almamız gerekliliğine işaret ediyor gökyüzü. Kendimizi belki geriye çekmek isteyebiliriz ama bunu dahi çok iyi planlayarak yapmamız gerekebilir. Ama maddi konularda ve çalışma hayatımızla ilgili alanda haftanın ilerleyen günlerinde ayın sonlarına doğru daha rahat nefes alabileceğimiz bir süreç deneyimleyeceğiz gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerleyim. Yoğun bir hafta içerisindeyiz. Çok fazla kavuşum, zorlayıcı açı, gezegen transitleri, burç değişimleri hepsi bir arada. Bakalım bunların hepsi sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yine Hype seçeneğini kullanma opsiyonunuz mevcutsa kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ve videolarımı gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da yine bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Hızlı bir giriş yapıyoruz haftaya çünkü Mars, Merkür ve Satürn kavuşumda olacaklar 20 Nisan'da ve Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak. Mars, Merkür ve Satürn'ün bir arada olması demek gözümüzü sizin 11. evinize çeviriyoruz demek. Demek ki bizler geleceğe yönelik hedef hayallerimizle ilgili atılım yapmak isteyeceğimiz bir hafta olacağız ama bu atılımı yaparken ne yapacağız? Planlı olacağız, programda olacağız. Bir adım attıktan sonra devamında ne yapacağımızı da bilerek ilerlememiz gerekecek. Aklımıza ilk gelen fikrin peşine
düşersek bir adım attıktan sonra tüm projeyi iptal edip yerimize oturma ihtimalimiz söz konusu. O yüzden de gelecek söz konusuysa çok iyi bir tasarımla geleceğimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde sosyal çevre ilişkilerimiz, belki toplum önünde olmak istediğimiz konularda da bu şekilde aksiyon almamız gerekecek. Koç, Merkür, Mars bunların hepsi hızlı enerjiler. Düşünmeden hareket etme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Agresif bir tutum içerisinde olabiliriz ayrıca. Kendimizi işte Satürn enerjisiyle biraz yatıştırmamız gerekecek. Planlı ne söyleyeceğimizi dahi planlayarak söylememiz gereken bir haftadayız. Sosyal çevre ilişkilerimizde toplum önünde olduğumuz konularda bu detaya çok dikkat ederek, önem vererek hareket etmemiz gerekiyor sevgili yükselen ikizler burçları. Diğer taraftansa Boğa burcuna geçen Güneş sizin karanlık bölgenizi, 12. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Bundan dolayı da sizler kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, belki yine sanatsal becerilerinizi ortaya koyma noktasına biraz daha derinden odaklanabilirsiniz. Göremediğiniz detayları belki biraz daha net görebilirsiniz bu süreçte. Biraz iç çekişme ve çatışmalar yaşayabilirsiniz. Kontrolünüz dışında bazı olaylarda daha fazla dikkat çekebilir bu süreçte. Özellikle bu hafta içerisinde baktığımız zaman 25 Nisan'da Güneş'in Plüton'la bir kare açısı söz konusu olacak. Güneş ve Plüton kare açısı da özellikle olaylara bakış açınız, inancınız, yaşam felsefeniz konularını biraz yoğunlaştırabilir. Yani şunu fark edebilirsiniz, değer yargılarınız sizi belki de bu süreçte yanlış yönlendiriyor olabilir. Değer yargılarınızı, hayata bakış açınızı değiştirmeniz büyük önem arz edebilir. Bu yorucu olabilir ama bunu başarabildiğimiz takdirde de mesleğimizde yükselebiliriz, kendimizi geniş kitlelere ulaştırabiliriz, belki terfi alabiliriz ya da kendi kendimizin gelişimini olumlu yönde etkileyebiliriz gibi de düşünülebilir sevgili yükselen ikizler burçları, ama bakış açımızı değişmemiz, bize zarar veren, ilerlememizi engelleyen inançlardan da kendimizi arındırmamız gerekebilir. Bir diğer taraftan da işte bu konular üzerimizde de baskı oluşturabilir. Yani bizler bu oturmuş, yerleşmiş bakış açımız, yaşam felsefemizden kendimizi arındırmak istemeyebiliriz. Yabancılarla ilişkilerimiz, yabancısı olduğumuz konulara yönelme veya bu konulara daha derinlemesine odaklanma konusunda biraz soğuk bir tutum içerisinde olabiliriz ama artık buna kendimizi ısındırmamız bence daha olumlu sonuçlar da doğurabilecek gibi. Şimdi 21 Nisan'da Merkür ve Mars kavuşumu tetiklenecek, belirttik zaten. Düşünmeden karar almamak gerekiyor. Sosyal çevre ilişkilerimizde de agresif söylemlerden, kırıcı söylemlerden, saldırgan söylemlerden uzak durmamız ilişkilerimizi korumak açısından faydalı olacaktır. Geleceğe yönelik girişimlerimizle ilgili de dediğim gibi düşünmeden karar vermemek gerekiyor. 24 Nisan'a geldiğimiz zamansa Boğa burcunda Venüs ve Uranüs 29. derecede kavuşacaklar. Sizin 12. eviniz ve aslında bir noktada da yükselen noktanızdaki bir kavuşum olarak değerlendirilebilir. Demek ki sizler kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz, mesleğinizde nasıl yükselebileceğinizle ilgili çok radikal bir karar verebilirsiniz sevgili yükselen ikizler burçları. Artık belki de görünmeyeni ortaya çıkarmak için, belki de içinizdeki o gizli potansiyeli de ortaya çıkarmak için doğru zamanın geldiğini fark edebilirsiniz. Kritik bir karar olacak. Aslında belki de bugüne kadar sizi frenleyen neyse bu detayları hayatınızdan çıkararak gelişiminize daha olumlu bir şekilde yönlenebileceksiniz. Bu yönde kendinizi daha da özgür de hissedebileceksiniz açıkçası. Özgürce ifade edebildiğiniz takdirde kendinizi, belki bazı kalıpları kırarak kendinizi ortaya koymanız, o gelişimi, belki de geniş kitlelere hitap edebilme potansiyelinizi, meslekte yükselme potansiyelinizi de güçlendirecek gibi birçok burç farklı alanlarda tabii ki kritik kararlar alacak gibi görünüyor bu hafta içerisinde. Şimdi ilerlediğimiz zaman 25 Nisan'da Güneş Plüton karesinden bahsettik. Diğer taraftan 26 Nisan'da da Uranüs
tamamen sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Uranüs'ün sizin burcunuzda ilerlemesi tabii ki birinci evinizde ilerleyecek olması da bence daha fazla kendinizi geliştirmeye odaklanacağınız bir süreç olacaktır. Daha radikal kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili sıra dışı değişikliklere odaklanabilirsiniz. Bir uyanış gerçekleşebilir açıkçası sizinle ilgili. Yaşam felsefenizi az önce dediğim gibi yaşam felsefeniz, hayata bakış açınız her şey bir anda değişebilir. Hayata çok farklı bir yönden bakabilirsiniz ve bu da sizi çok daha özgür bir birey olarak da geliştirmeniz açısından destekleyebilir. Güzel bir uyanış sürecine giriş yapabiliriz. Güzel etkiler getirmesi dileğiyle diyorum açıkçası. Tabii ki Uranüs sürprizleri de hayatımıza getirir. Özellikle natal haritanızdaki gezegen etkileşimleri uzun süreli olacağından hangi gezegenleri etkiliyorsa Uranüs birinci evinizden geçerken bu alanlara biraz da dikkat etmemiz gerekecektir. Tabii ki sürprizlere açık olduğumuz uzunca bir dönemdeyiz. 26 Nisan'da yine aynı gün içerisinde Merkür ve Jüpiter'in bir kare açısı söz konusu. Sosyal çevre ilişkilerimiz belki bizim güvenimizi sarsabilir bu süreçte. Tanımadığımız veya yakın hissettiğimiz kişilerin güvenimizi sarstığını ciddi bir şekilde gözlemleyebiliriz. Özellikle rekabet ortamlarında yanınızda olduğunu sandığınız kişilerin aslında rakibiniz olduğunu da gözlemleyebilirsiniz sevgili yükselen ikizler bu süreçte. Ciddi bir kırgınlık söz konusu, ciddi bir güven sarsılması söz konusu olabilir açıkçası. Yine değer yargıları temelinde bir kırgınlık söz konusu olabilir. Maddi konularda da yine biraz dikkat etmeniz sizin için de fayda sağlayacaktır. Merkür ve Jüpiter'in kare açısı uzun vadeli ödemeleriniz, geleceğe yönelik yaptığınız bazı yatırımlar ya da yatırım planlarının bu süreçte sizi biraz zorlama, elinizi maddi kazançlarınız noktasındaki zorlanmaları da gösterebilir. Biraz bizler de ikizler burcu olarak bu hafta ekonomik konularda stres hissedebiliriz üzerimizde. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün de uyumlu bir açıda olması 1-11 ev aksında aslında tüm bu yorucu sürecin ardından bir barış sürecini de gündeme getirme potansiyeline işaret ediyor. Yani kırgınlıkları aşabileceğimiz, birbirimizi affedebileceğimiz, birbirimizin değerlerini, yargılarını daha kolayca kabul edebileceğimiz ve uzlaşmaya varabileceğimiz bir sürece de işaret ediyor gibi açıkçası sevgili yükselen ikizler burçları. Mesleki konularda da bazı kırgınlıklar varsa yine bunları da aşabileceğimiz, iyileştirebileceğimiz bir etki olabilir. Ve 28 Nisan'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Plüton'un burada destekleyici açı içerisinde olması da kendimizi geliştirmekle ilgili konularda, bir meslekte uzmanlaşma, yurt dışıyla bağlantılı konularda da işlerimizi oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor. Artık bazı problemleri, krizleri aşmanın zamanı geldiğini gözlemleyebiliriz. Değişim dönüşümün zamanı geldiğini gözlemleyebiliriz ve kendimizi dediğim gibi iyileştirmek, geliştirmek konularına çok daha pozitif bir şekilde yaklaşabilir ve verim alabiliriz. En önemlisi de bu. O yüzden kendinize yatırım yapmak için de 28 Nisan tarihini değerlendirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz, bir eğitim alabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konularda sürekli bir problem yaşıyorsanız o problemi aşmak için de yine güzel bir girişim yapma zamanı olarak değerlendirilebilir. Temel olarak maddi konularda biraz stres yaşayabiliriz. Merkür-Jüpiter karesi bizi biraz zorlayabilir. Diğer taraftan sosyal çevre ilişkilerimiz ve geleceğe yönelik yatırımlarımızla ilgili kısa süreli bazı sorunlar yaşasak da bunları aşabileceğimiz bir etkiden de gayet net bahsedebiliriz. Jüpiter'in stres altında olması mesleki konularda bizi bu süreçte biraz zorlayabilir. Evliliğimiz, ilişkimizle ilgili konularda da yine uzlaşma, anlaşma konuları biraz stres yaratabilir üzerimizde. Ancak kendimizi geliştirmeye odaklandığımız takdirde de güzel etkiler alacağımız bir haftadayız, bir dönemdeyiz açıkçası. Nisan sonunda yeni gelişimler yaparken de plan, program temelinde ilerlemek kaydıyla güzel bir süreci şekillendirebiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendiriyorum. Sizin için de yoğun enerjili bir hafta. Burç değişen gezegenler, kavuşumda olanlar, birbirine kare yapanlar ve birbirini destekleyenler. Yoğun bir trafik söz konusu. Bakalım bu trafiğin etkisi sizin hayatınıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız zaman yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanabiliyorsanız videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Ve yine videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Hızlı bir giriş yapıyoruz haftaya çünkü 20 Nisan'da Merkür, Mars ve Satürn bir arada olacaklar. Bu da sizin kariyer alanınıza işaret ediyor sevgili yükselen yengeçler. Kariyerle ilgili konularda bizler özellikle bugünlerde bir aksiyon almak istiyorsak planlı, programlı ve her adımımızda ne yapmamız gerekliliğini iyi bilerek aksiyon almak durumundayız. Çünkü Mars, Merkür, Koç burcu enerjisi oldukça hızlı ve aslında inisiyatif alarak hareket etmeye bizi yönlendiriyor. Ancak Merkür ve Mars bir arada hem agresif bir karar verme yönünde bizi aslında yönlendirebilir hem de düşünmeden yani yarın ne olacağını çok da hesaba katmadan aksiyon alma yönünde bizi yönlendirebilirler. İşte Satürn burada fren sistemi olarak devreye giriyor ve bize diyor ki projenizi gerçekleştirmek istiyorsanız adım adım tasarlamanız gerekiyor. Her adımda ne yapmanız gerekliliğini bilerek ilerlemeniz gerekiyor. Yani strateji ön planda olacak diyor bize gökyüzü. O yüzden de bu kavuşum enerjisini strateji yaparak değerlendirdiğiniz takdirde kısa vadeli gibi görünse de uzun vadede ciddi bir girişimi başlattığınızı daha net görebileceksiniz gibi sevgili yükselen yengeç burçları. Mars sizin zaten kariyer evinizi temsil ediyor. Merkür ise 12. evinizi temsil ediyor. Bir diğer taraftansa 3. evinizi temsil ettiğinden dolayı iletişim kurarken iş alanında dikkatli olmamız gerekliliğine ve potansiyel tehlikeleri ya da bizi riske atabilecek bazı gelişmeleri de düşünerek aksiyon almamız gerekliliğine işaret eden bir gökyüzü söz konusu. İlerlediğimiz zaman Boğa burcunda da bir güneş enerjisinin aktif olacağını gözlemleyeceğiz. Demek ki sizin odak noktanız artık sevgili yükselen yengeç burçları geleceğiniz olacak, kariyer kazançlarınız olacak, sosyal çevre ilişkileriniz olacak bu süreçte. Hatta bu önümüzdeki günlerde Uranüs'ün de buradan çıkışıyla birlikte sizler artık bu alanda daha stabil bir etki hissedebileceksiniz. Sürprizler, beklenmedik gelişmeler, o arınma enerjisi artık hayatınızdan çıkacak. Bu alanı gerçekten de arınması gereken detaylardan arındırmışsanız, Uranüs'ün etkisiyle birlikte kendinizi daha özgür nasıl hissedebilirsiniz bu konulara biraz daha yönelmişseniz Güneş'in bu alandan geçişiyle birlikte artık o stabil enerjiyi daha güçlü hissedebilirsiniz gibi değerlendirilebilir açıkçası. Ancak dikkat etmemiz gereken bir detay da var. 25 Nisan'da Güneş bu alana girdikten sonra Plüton'la bir kare açı yapacak. Yani bir kriz de bizi bekliyor olabilir değerlendirdiğimiz zaman. Yeni bir girişim yapmak için doğru bir zamanda değiliz. Yeni bir girişim yaparsak bir krizi de beraberinde getirebilir. Özellikle bu konularda işte kariyer kazançları, gelecek hedeflerimiz, hayallerimiz, sosyal çevre ilişkilerimiz temelinde yeni bir atılım beraberinde bir problemi de getirebilir bu süreçte. Burada biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Belki hala neyi hayatımızdan çıkarmamız, neyi değiştirmek, dönüştürmek gerektiği yönünde yeterli adım atmamışsak gökyüzü bizi burada uyaracak ve diyecek ki şunları da değiştirmen, dönüştürmen gerekiyor ki 11. ev konularında bahsettiğim konularda istikrarlı bir ilerleyiş sağlayabil.
21 Nisan'a geri dönecek olursak Merkür-Mars kavuşumu bu gün içerisinde daha fazla netleşecek. Dediğim gibi hızlı, düşünmeden agresif kararlar almaktan uzak durmamız gerekiyor. Yöneticilerimizle, üstlerimizle nasıl bir dil, nasıl bir üslup kullandığımıza dikkat etmemiz gerekebilir. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs kavuşacaklar. Venüs ve Uranüs yine sizin Boğa burcunuzda 11. evin çıkışında 29. derecede kritik bir noktada kavuşacaklar ve sizler az önce de dediğim gibi geleceğinizle ilgili, kariyer kazançlarınızla ilgili, hedef hayallerinizle ilgili ciddi, kritik ve artık sizi özgürleştirecek bir karar alabilirsiniz. Sosyal çevre ilişkileriniz çerçevesinde artık sizi iyi hissettirmeyen ne varsa bunlardan kendinizi arındırabilirsiniz. Geleceğe yönelik uzun vadeli üzerinizde belki de bir sorumluluk oluşturan ne varsa, bir problem oluşturan ne varsa bunlardan da kendinizi sıyıracak ciddi, kritik bir aksiyon alabileceğiniz bir süreçte olabilir gibi görünüyor. Özellikle de kendinizi değersiz hissettiren, değerinizin anlaşılmadığı konulardan kendinizi arındırarak aksiyon alabileceğinizi de söyleyebiliriz. 25 Nisan'da Güneş ve Plüton karesinden bahsettik ve 26 Nisan'da ise Uranüs tamamen Boğa burcundan çıkıyor ve İkizler burcuna geçiş yapıyor. 12. evinizde Uranüs'ü ağırlayacaksınız. Yine hafta içerisinde Venüs de bu alana geçiş yapıyor. İçsel dünyanızda bir huzur arayışı ve daha akışkan bir enerji aktif olacaktır. Kendinizi affetmek istediğiniz konularda daha rahat, daha affedici bir tutum içerisinde olabilirsiniz. Yine sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili göremediğiniz detayları görmeye de biraz daha açık olabilirsiniz. Uranüs aslında 12. evinize geçişiyle birlikte içsel bir uyanışı beraberinde getirebilir ama kontrolünüz dışında gelişebilecek olay ve durumlara, sürprizlere karşı da biraz daha açık olabileceğiniz bir dönem olacak. Belki de işte o problemlerden, ortak değer yargılarından sizin için problem yaratan ortak hangi konular varsa hayatınızda ve ne yönde ilerleyebileceğini kestiremediğiniz konular, bunlardan kendinizi özgürleştirebileceğiniz bir süreçte söz konusu olabilir değerlendirdiğimizde. 26 Nisan'da Merkür ve Jüpiter'in bir kare açısı söz konusu olacak. Merkür ve Jüpiter kare açısı da yine bir 10 ev aksına işaret ediyor. Demek ki bizler ciddi kariyerle ilgili konularda dikkatli olmalıyız sevgili yükselen yengeç burçları. Olaylara nasıl yaklaştığımız, değer yargılarımız, fikirlerimizi nasıl ifade ettiğimiz önem kazanacak. Çalışma hayatımızla, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz noktasında bir stres varsa bunu daha usulüyle dile getirmemiz, abartmadan, olayları büyütmeden belki gündeme getirmemiz bizim için daha faydalı sonuçlar doğurabilir. Kaldı ki aynı gün içerisinde yine Venüs ve Neptün'ün de uyumlu açıda olması kontrolünüz dışında gelişen bir olayın aslında tatlıya bağlanma potansiyeline de işaret ediyor ve bu da yine tabii ki kariyer temelli bir alanda kendini gösterecek. 28 Nisan'da ise Venüs ve Plüton'un bir üçgen açı gerçekleştirmesi yine güzel bir etki yaratacaktır. Kendimizle yüzleşmek, belki göremediğimiz yanlarımızı kabul etmek, değişim dönüşüme açık olduğumuz durumda da aslında iç dünyamızda huzur sağlamak, hangi yönde hayatımızda değişim dönüşüm sağlamamız gerekliliğini daha net görmemizi sağlayacak güzel bir enerjiden de burada bahsedebiliriz. Özetlemek gerekirse maddi konularda biraz stres hissedebiliriz bu hafta. Özellikle ödemeler, borçlar, alacaklar, ortak gelir giderler noktasında bazı stresler ön planda olabilir. Güneşin Boğa burcuna geçmesi geleceğimizi net görme noktasında biraz zorlaştırabilir. İlişkiler konusunda yine stres söz konusu olabilir. Bir aksiyon almak istiyorsak dediğim gibi stratejik ilerlememiz gerekiyor. Planlı, programlı ve agresyondan uzak durmamız gerekiyor. Flört hayatımızla ilgili ise güvenceler ve kendimizde neyi değiştirip dönüştürmemiz gerekliliğini çözebildiğimiz takdirde daha olumlu bir sürece de ilerleyebiliriz gibi görünüyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun enerjilerin olduğu bir hafta, kavuşumlar, gezegenlerin burç değişimi, kareler yoğun olarak kendini hissettirecek bu hafta. Bakalım bunlar sizin hangi yaşam alanlarınıza nasıl yansıyacak? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Yorum, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız zaman biliyorsunuz ki yanıtlıyorum. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Geçelim şimdi sizin haritanızdaki detaylara. Hızlı ve yoğun bir enerjiyle giriş yapıyoruz haftaya. Mars, Merkür ve Satürn Koç burcunda kavuşacaklar. Bu da sizin 9. evinize işaret ediyor sevgili yükselen aslan burçları. Aslında bizler kendimizi geliştirmek, mesleğimizde uzmanlaşmak, daha bilinir olmak, daha geniş kitlelere erişebilmek için girişim yapmak adına güzel bir etki alıyoruz. Mars ve Merkür kavuşumu bizi destekliyor ama düşünmeden hareket etme potansiyelimizi de yükseltiyorlar. İşte tam burada frenlere Satürn asılıyor ve bize diyor ki strateji yapın, plan yapın, program yapın. Sonra bu hedeflerinizi gerçekleştirmek için girişimde bulunun. Çünkü bir adım attığınız takdirde eğer plan, proje ve önümüzdeki süreci nasıl yöneteceğinize yönelik bir fikriniz yoksa burada tökezleyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı konular, yurt dışına yerleşim, seyahat, tatil, kendimizi geliştirme, sosyal medya girişimleri alanında bu etkiyi hissedeceğiz ve dediğim gibi stratejik hareket etmemiz gerekiyor. Bu enerjiyi bu şekilde kullandığımız zaman ileriye yönelik de çok olumlu adımlar attığımız güzel bir süreçten geçtiğimizi daha sonrasında anlayacağız aslında. Şu an belki hızlı ilerlemek istiyor olabiliriz ama planlı, programlı ve adım adım ilerlemek bize en çok kazandıracak yönelim olacak gibi görünüyor. Bir diğer taraftan da bazı şeylere çok kolay inanabiliriz bu süreçte ya da çok kolayca yargılayabiliriz. Çok yüzeysel yargılamalarda bulunabiliriz. Çevremizdeki olay ve durumlara karşı bu biraz agresif de olabilir. Burada dikkat etmemiz gerekebilir açıkçası. Özellikle yabancılarla olan ilişkilerimiz, yabancılara karşı olan tutumlarımızla bağlantılı olarak daha derin düşünerek ve detayını da aslında biraz hesaba katarak inanmamız veya yargıda bulunmamız bizim için fayda sağlayacaktır. Şimdi Mars zaten Koç burcunun yönetici gezegeni, güzel bir alanda. Yani bu yurt dışı bağlantılı konular, mesleki ilerlemeler, gelişmelerle ilgili bizi destekliyor. Aksiyon almamız için güçlü bir şekilde, hızlı bir şekilde ama destekliyor da demenin faydası var bir kez daha. Satürn işte burada bizi çalışma hayatımız, günlük rutinimiz, çalışma sistemimiz, günlük yaşamsal sistemimizin aslında bizi biraz yavaşlatma potansiyeli olduğuna da dikkat çekebilir ama uzun vadede gerçekten de çalışma hayatımızı olumlu yönde yapılandırma ihtimalimiz yüksek. Aynı gün içerisinde Güneş Boğa burcuna geçiş yapacak. Güneşin Boğa burcuna geçmesiyle birlikte kariyer alanımıza odaklandığımız bir dönemde aktif olacak diyebiliriz bizim açımızdan. Zaten Güneş sizi temsil ettiğinden dolayı da kariyer alanınızda kendinizi konumlandırmanızla ilgili gündemler biraz ağırlıkta olacak. Burada dikkat etmeniz gereken bir detay var. 25 Nisan'da Güneş ve Plüton arasında bir kare açı gerçekleşiyor. Rakiplerinize karşı nasıl kendinizi korumaya almanız gerekiyor veya rakiplerinizle nasıl ilgilenmeniz gerekiyor? Buna çok dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü 7-10 ev aksında Plüton'la bir kare açı söz konusu. Yine bunu ilişkiniz, evliliğiniz temelinde de düşünebiliriz açıkçası sevgili yükselen aslanlar. Güç ilişkileri biraz sizi yorabilir bu hafta. Buna karşı temkinli olmakta, hazırlıklı olmakta fayda var. Hayatınızda neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekiyor? Buna belki biraz zoraki de olsa yönlenebileceğiniz ama
sizin hayrınıza olacak bazı etkiler gözlemleyebilirsiniz. Bu hem evlilik hayatınızda hem de kariyer hayatınızda rakiplerinizle nasıl mücadele ettiğiniz, kendinizi nasıl ön plana çıkarabileceğinizle ilgili gelişmeler etrafında kendini gösterebilir. Şimdi 21 Nisan'da Merkür ve Mars tamamen birbirleriyle kavuşumda olacaklar. O yüzden de 20-21 Nisan'da hızlı, düşünmeden, detayına girmeden kararlar almaktan uzak durmamız bizim için faydalı olacaktır. Ve tanımadığımız kişilere karşı ön yargılı ve agresif bir tutum içerisinde olmaktan da kaçınmamız bizim için yine faydalı olacak gibi görünüyor. 24 Nisan'da Venüs-Uranüs kavuşumu söz konusu. Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu 29. derecede ve sizin kariyer alanınızda sevgili yükselen aslanlar. Kritik bir kararın eşiğinde olabiliriz. Mesleğimizle ilgili olabilir bu. Uranüs'e baktığımız zaman yine evliliğiniz, rekabetli olduğunuz konular temelinde olabilir. Bu alanlara bir vurgu var zaten gökyüzünde. Demek ki hem evliliğimiz hem rekabetli olduğumuz alanlarda bizler son anda kritik bir karar verebiliriz ve bu kararın bizi özgürleştirme potansiyeli de yüksek. Artık bir şeyleri geride bırakmamız bizim için daha hayırlı olacaktır. Bazı şeylerden kendimizi arındırmamız veya bazı konulara artık uyanmamız bizi gerçekten de daha güçlü, daha uyanık ve cesur kılacak. Hayatımızda yeni bir sayfayı da aralama potansiyelimiz söz konusu olabilir. Bu kariyer temelinde de tabii ki kendini gösterebilir. 24 Nisan'da Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte sosyal çevre ilişkilerimizde bir iyileşme gözlemleyebiliriz. Toplum önünde olduğumuz konularda yine daha güzel etkiler bizi bekliyor olabilir. Gelecek hedef ve hayallerimizle ilgili de güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Güzel etkiler var açıkçası bu alan için bizi bekleyen bu hafta içerisinde. 25 Nisan'a geldiğimiz zaman Güneş ve Plüton karesinin burada aktif olacağını görüyoruz. Bundan bahsettik. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Uranüs'ün de İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte belki de sosyal çevre ilişkilerinde kendinizi nasıl daha özgür hissedebileceğinizi, belki o sosyal baskıyı üzerinizden nasıl atabileceğinizi daha net görebileceksiniz. Daha sıra dışı belki topluluklara, gruplara üye olma, daha marjinal belki sosyal çevrelere dahil olma sizi bu dönemde daha iyi hissettirebilir. Geleceğinizi şekillendirmek adına sıra dışı fikirler ortaya koyabilirsiniz ama bunu gerçekleştirmek için de motivasyonunuz olacaktır tabii ki. Belki gelecek kaygılarınızdan kendinizi arındırmak için de çok radikal çözümler üretebilirsiniz. Sıra dışı kararlar alabilirsiniz bu süreçte. Yine geleceğe yönelik sıra dışı yatırımlar da yapabilirsiniz. Aslında siz bir sabit enerjisiniz. Uranüs'ün etkisi sizi belki de biraz yorabilir. Sıra dışı belki de beklenmedik olaylarla da karşılaşabilirsiniz. Hem sosyal çevre ilişkileriniz temelinde hem de geleceğinizle ilgili konularda ama bunlar mutlaka sizi bir yerde de özgürleştirecek, rahatlatacak gelişmeler olacaktır. Kendinizi bazı sabit enerjilerden arındırmak için hayatınızdaki stabil olan ama ne ileri ne de geri götüren enerjilerden bu konu başlıklarında kendinizi arındırmak için de kullanabileceksiniz diyebiliriz. Şimdi 26 Nisan'da diğer gezegen etkileşimleri de söz konusu. Merkür ve Jüpiter'in karesi aktif olacak. Merkür ve Jüpiter'in kare açısı da 9-12 ev aksına işaret ettiğinden dolayı kendinizle ilgili, kendinizi nasıl değerlendirdiğinizle ilgili ve bir diğer taraftan da aslında krizleri, problemleri, yeni girişimleri nasıl ele aldığınızla ilgili gündemler söz konusu olacaktır. Burada zorlayıcı bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Yeni bir flört, yeni bir ilişki başlangıcı varsa ya da herhangi bir alanda yeni bir girişim yapmak için aksiyon alıyorsanız burada beklenmedik olaylar karşınıza büyük ihtimalle gelebilir. Bunun temelinde de yine bakış açınızdan kaynaklanan fikirsel belki de farklılıklardan kaynaklanan
krizler söz konusu olabilir sevgili yükselen aslan burçları. Sizin için de Jüpiter'in 12. evde bulunması tabii ki sizi şanslı kılıyor biraz ama flört hayatınızla ilgili alanda krizleri de dediğim gibi daha fazla bakış açısı ve değer yargıları temelinde bir krizi gündeme getirme ihtimali yüksek. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün de 60'lık açıyla birbirini görecek olması, yabancılarla olan ilişkilerinizdeki kırgınlıkları aşmanız için size fayda sağlayacaktır. Yine geleceğinize yönelik hedeflerinizi gerçekleştirmek için belki de daha iyicil bir enerji ortaya çıkarabilir burada ve sosyal alanınızdan hedeflerinize yönelik destekler almanız için önünüzü açabilecek bir enerjiden de bahsediyor olabiliriz. 28 Nisan'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Plüton'un bir üçgen açısı söz konusu. Az önce demiştim, güzel etkiler alacağız bu alanda. Venüs ve Plüton'un üçgen açısı da bizi özellikle evliliğimizin geleceği, kariyerimizin geleceğiyle ilgili konularda güzel bir etkiyle baş başa bırakacak. Artık bu konularda ne değişecek, ne dönüşecek, hayatımıza nasıl yön vermeliyiz, kendimizi nasıl daha değerli hissedebiliriz bu konularda ve geleceğimiz bizim için ne kadar değerli, nasıl yatırım yapmalıyız geleceğimize, bunları çok daha net bir şekilde göreceğiz. İstikrar sağlamak adına daha girişimci, daha güçlü bir yönelimde olacağız. Hatta o gizli belki de kalmış yönlerimizi ön plana çıkarma, yaratıcılığımızı sergileme şansımız da olacak bu konulara çözüm üretmek adına. Özetlemek gerekirse aşk flört hayatımızda bazı gerginlikler, zıtlaşmalar söz konusu olabilir. O yüzden yeni ilişkilere başlamak için çok doğru bir haftada olmayabiliriz. Maddi konularda da hızlı, ani, beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir ama stratejik ilerlememiz gerekiyor. Kariyer kazançlarımız açısından daha şanslıyız. Geleceğimizi şekillendirmek, hedeflerimize odaklanmak için daha avantajlı bir haftadayız. Diğer taraftansa kariyer, rekabet gerektiren konular, evlilik ve uzun süreli birlikteliklerimizle ilgili de yine güç çekişmeleri, çatışmaları bizi biraz yorabilir. Kariyer hayatımızla ilgili de bir adım atacaksak strateji belirleyerek adım atmamız bize fayda sağlayacak. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun bir enerji akışı var bu hafta gökyüzünde. Gezegenler burç değiştiriyor, kare açılar aktif, kavuşumlar aktif. Tüm bunlar sizin için ne ifade edecek detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğiniz aktifse kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Yine videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Destekleriniz için herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcundaki yoğun enerjiyle haftayı karşılıyoruz. Çünkü Merkür, Mars ve Satürn bir arada olacaklar. Bu da önemli bir enerjiyi açığa çıkaracak. Aslında bizler aksiyon almak için, hedeflerimizi gerçekleştirmek için kendimizi cesaretli, güçlü ve aksiyon almaya motivasyonlu hissedeceğiz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir detay var. Düşünmemiz gerekiyor. Biraz plan, proje yapmamız gerekiyor. Sizin 8. evinizdeki bir etkileşimden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir alan. Özellikle ortak gelirler, kazançlar, pasif gelirleriniz, alacak verecek nafaka gibi konularda nasıl ilerlemeniz gerekliliğini iyi strateji yaparak belirlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu enerji sizi harekete geçirir. Ancak bir adım attıktan sonra ikinci adımınızda ne yapacağınızı hesaplamadığınızdan dolayı geriye dönüp bütün planı rafa kaldırabilirsiniz. Hem böyle bir enerji aktifken gökyüzünde bu enerjiyi doğru kullanmak bize fayda sağlayacaktır. Hem de uzun vadede özellikle sonuçlarını daha pozitif şekilde aldığımızı da gözlemleme şansımız olacaktır. O yüzden de Satürn burada bizim imdadımıza yetişecek. Diyecek ki bize plan yap, proje yap, nasıl ilerlemen gerektiğini adım adım tasarla ki sonraki adımlarda zorluk yaşama, geriye dönme. Demek ki bizler özellikle maddi konularda, kriz, problem yaşadığımız alanlarda
strateji geliştirerek aksiyon aldığımız bir hafta geçirirsek sonrasında çok daha rahat etme potansiyelimiz söz konusu. Mars zaten 8. evinizi temsil ediyor ve yönetiyor aslında bu enerjiyi. O yüzden de alacak verecek nafakadır, mirastır, pasif gelirdir, herhangi bir yerden elinize gelen maddi bir destektir. Bu konuları iyi yönetmeniz gereken, strateji belirlemeniz gereken bir enerji gökyüzünde aktif. Özellikle kariyeriniz, belki kariyer kazançlarınızla ilgili bunu değerlendirebilirsiniz ama Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğundan dolayı da aslında kendi sebebiyet verdiğiniz bazı problemleri çözmek için de strateji belirlemek adına güzel bir dönemden geçtiğinizi 20 Nisan itibariyle söyleyebiliriz ve Güneş de Boğa burcuna geçiş yapıyor. Yüksek ihtimalle kendinize yönelik gelişme, belki de kendinizi geliştirme programlarına odaklanabilirsiniz. Fayda sağlayabilirsiniz bu süreçte. Biraz stres alacak bu alan, birazdan değineceğim ama yabancılarla ilişkileriniz, yurt dışı bağlantılı konular, turizm, belki seyahat gibi konular gündeminizde ise bu konular temelinde de yine gündeminiz daha yoğun olacak Güneş'in buraya geçmesiyle birlikte. Bu konularda istikrar sağlamak için daha yoğun bir enerji hissedebilirsiniz ama belki de biraz ne yapacağınızı bilmekte de güçlük çekebilirsiniz Güneş'in bu burçta peregrin olması sebebiyle. Detayına birazdan geçeceğim. Şimdi 21 Nisan'da Merkür-Mars kavuşumu netleşiyor. Demek ki haftanın ilk günlerinde hızlı, aceleci kararları almaktan ve agresif bir tutum sergilemekten krizleri çözmeye çalışırken uzak durmamız fayda sağlayacak. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs kavuşumu söz konusu. 9. evinizin çıkışında 29. derecede kritik bir noktada gerçekleşiyor. Bundan dolayı da az önce bahsettiğim o 9. ev konularında çok kritik bir karar almaya açık olabilirsiniz. Yani sizi özgürleştirecek, belki de daha fazla istikrar sağlamanızı, ancak kendinizi bir noktada da özgürleştirecek bazı kararlar alabileceğinizi düşünebiliriz. Yani yaşama bakış açınız, yaşam felsefeniz, inançlarınız, işte kendinizi geliştirme, daha bilinir olma, meslekte yükselme gibi konularda kritik bir karar alma gündeme gelebilir açıkçası sizin için sevgili yükselen Başak burçları ve dediğim gibi bu sizi daha güvende hissettirecek ancak aynı zamanda daha da özgür hissettirecek ve zaten 26 Nisan'da Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte artık sizler 9. ev konuları temelinde daha stabil bir enerji hissedebileceksiniz. Artık sürprizler, beklenmedik olaylar bu alanda sizi yormayacak. Ancak kariyer alanınıza geçtiği için Uranüs bu alanda çok daha sıra dışı yönelimlerde bulunabilirsiniz. Toplumsal statünüz, çalışma hayatınız temelinde çok daha sıra dışı bir döneme giriş yapabilirsiniz. Bazı şeyleri çok daha net görebileceğiniz, uyanış yaşayabileceğiniz, kendinizi belki de bu konu başlıklarıyla ilgili daha özgür hissetmek için aksiyon alacağınız bir döneme de giriş yapıyorsunuz. Güzel bir etki getireceğine inanıyorum Uranüs'ün açıkçası İkizler Burcu'nda sizlere. Belki yine mesleki anlamda teknolojik konulara odaklanmanız, teknoloji konularında kendinizi geliştirmeniz de size fayda sağlayabilir. 24 Nisan'daki Venüs ve Uranüs kavuşumunun ardındansa 25 Nisan'da Güneş ve Plüton'un bir kare açısı söz konusu olacak. İşte az önce bahsettiğim o stres bu. Yani bizler çalışma hayatımızda yükselmeye çalıştığımız, uzmanlaşmaya çalıştığımız konularda biraz strese maruz kalabiliriz. Çalışma arkadaşlarımız belki bu süreçte bizim işimizi çok kolaylaştırmıyor olabilirler. Bir işverensek yine çalışanlarımızla ilişkilerimiz bizi zorlayabilir. Güç ilişkileri bizi biraz yoracak bu hafta açıkçası. O yüzden de yükselmek istediğiniz noktaya erişmek bu hafta için biraz zorlayıcı olabilir. Üzerinizde baskı hissedeceksiniz. Hatta çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde de artık neyi değiştirmeniz gerektiğini
görmenizi de sağlayacak. Burada da önemli bir etki olacağını, ancak bu alanı belki biraz organize etmekte zorlanacağınızı da söyleyebilirim. 26 Nisan'da Merkür ve Jüpiter'in kare açısı söz konusu. Merkür 8. evinizde, Jüpiter ise 11. evinizde. Yine sizin de birkaç burçla birlikte uzun vadeli yatırımlar sizi biraz zorlayabilir açıkçası bu süreçte. Belki de geleceğe yönelik yaptığınız yatırımlar o sizin ortak gelir alanınızı ya da ödemeler alanınızı biraz zorlayabilir. O alana daha fazla yatırım yapmanız, daha fazla bütçe ayırmanız gerekiyor. Belki işte bir ev aldınız, uzun vadeli bir yatırım yaptınız, ödemeleri devam ediyor. Ancak o alandaki dediğim gibi o miktar yükselişe geçebilir ve sizi biraz yorabilir ekonomik olarak. Diğer taraftansa sosyal çevre ilişkilerinizde de hemfikir olma bazı konularda ortak noktada buluşmada zorlaşabilir ve bir krize de dönüşebilir. Dikkat etmekte fayda var. Kendimizi, değer yargılarımızı nasıl ifade ettiğimizle ilgili, yani yakın arkadaşlarımızla ilişkilerimize de dikkat diyor gökyüzü. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün 60'lık açısı en azından bir iyileştirici etki olarak barış sağlama potansiyeline işaret ediyor, ama daha fazla kariyer alanımızdaki problemleri, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bize destek sağlayacak. O problemleri aşmamız için bazı farkındalıklar sağlayacak. Belki de bazı şeyleri artık geride bırakmamız, akışında ilerlememiz, affetmemiz gerekliliğinin bize daha fazla fayda sağlayacağını da gözlemleyebileceğiz gibi. 28 Nisan'a geldiğimiz zamansa Venüs ve Plüton'un destekleyici açısı yine aktif. İşte bu da çalışma hayatımızda bizi yormayacak, bize aslında enerji verecek, güç verecek, potansiyelimizi fark etmemizi sağlayacak bir farklı açı. Plüton gerçekten de bizim potansiyelimizi ortaya çıkarmamız için teşvik edecek diyebiliriz. Venüs'ün enerjisiyle birlikte hangi konularda gelişmeniz, değişmeniz, dönüşmeniz gerekiyor, bunları daha net göreceksiniz ve kendinizi geliştirmek için nelere odaklanmanız gerekiyor, daha derinlemesine ele almanız gerekiyor. Bunları da çok daha net görebileceksiniz ve mesleki alanda değerinizi artırabileceksiniz sevgili yükselen Başak burçları. Özetlemek gerekirse kariyer alanımızda güzel etkilere açığız bizler bu hafta itibariyle. Uranüs de bizim burcumuza geçiyor. İkizler burcumuza, yani kariyer burcumuza geçiyor. Demek ki sürprizlerle dolu, özgürleştirici etkilerle dolu bir döneme giriş yapıyoruz. Ancak meslekte yükselme, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz bizi biraz yorabilir. Evlilik hayatımızla ilgili, özel hayatımızla ilgili de Merkür-Jüpiter karesi bazı konularda fikir ayrılıklarına ve streslere işaret edebilir. Venüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi de yine kariyer ve kazançlar alanında bizi biraz rahatlatabilir bu süreçte. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları, 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Yoğun bir haftadayız. Gezegenler burç değiştiriyor. Kare açıları var. Kavuşum enerjileri oldukça yoğun. Bakalım tüm bunlar sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz her zaman. Yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde cevap alabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videoyu beğeniyorsanız da yine beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Destekleriniz için herkese teşekkürlerimle öncelikle. Koç burcunda yoğun bir enerji hissediyoruz. Yani sizin karşı evinizde yoğun bir enerji aktive olacak bu hafta sevgili yükselen teraziler. İlişki alanınız, evlilik alanınız, ortaklı ilişkiler ve açık düşmanlarınız, rekabetli olduğunuz konularla ilgili bizler aksiyon almak istiyorsak neye dikkat edeceğiz? Strateji yapmaya dikkat edeceğiz bu hafta. Çünkü Merkür, Mars ve Satürn bir arada olacaklar. Merkür ve Mars zaten ikisi de hızlı gezegenler, birbirleriyle uyumlu çalışıyorlar. Koç burcu enerjisiyle de bizler birdenbire aklımıza gelen bir fikrin peşine düşüp hata yapmaya açık bir pozisyonda olabiliriz. İşte tam da bu noktada
Satürn frenlere basacak. Ne kadar güçlü basabileceği biraz da size kalmış olacak. Yani siz bir adım atmadan önce önünüzdeki diğer adımları da hesaplayarak ilerlemek için bir plan yapıyorsanız başarıya ulaşabilirsiniz. Rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Evliliğiniz, ilişkinizle ilgili problemler varsa bunları kademe kademe çözüme ulaştırabilir ve evliliğinizi ciddi bir yapılanma içerisine yönlendirebilirsiniz. Hatta uzun vadeli ilişkinizi. İşte burada ipler sizin elinizde. Plan yapın, program yapın, strateji belirleyin, nasıl ilerlemeniz gerektiğiyle ilgili hızlı, belki bir ilk adımı hızlı bir şekilde atmamız gerekebilir bu süreçte ama dediğim gibi diğer adımlarda ne yapacağımızı bilerek ilerlememiz kaydıyla uzun vadede başarılı günlerde bizi bu konu başlıklarında bekliyor olacak. İlerlememiz gerekirse aynı gün içerisinde Güneş Boğa burcuna geçiş yapacağından dolayı ortak gelir, giderler, kazançlar, miraslar bu gibi konular, alacak verecek nafaka gibi konular daha fazla gündemde olabilir. Bu konu başlıkları sizin için daha fazla kendini gösterir olabilir. Bu alanı yönetmek belki Güneş'in buradaki peregrin konumundan dolayı biraz daha zorlu olabilir. Biraz da stres alacak bu hafta. Ona da değineceğim az sonra ama bu konu başlıkları gündeme daha fazla gelebilir bu süreçte. Diğer taraftansa ilerlediğimizde 21 Nisan'da Merkür ve Mars kavuşumu tam aktif olacak. İşte hızlı kararlar, agresif kararlar vermekten kaçınmamız gereken bir dönemdeyiz. Özellikle ilişkilerle ilgili kırıcı konuşmamaya çok dikkat etmemiz gereken bir haftadayız. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs kavuşumu söz konusu olacak. Bu da kritik bir kararın eşiğinde olduğumuza işaret ediyor açıkçası. Özellikle bir problem, bir kriz ya da değişim dönüşüm gerektiren bir konuda sizi özgürleştirecek bir adım atmak üzeresiniz sevgili yükselen terazi burçları. Uranüs Boğa burcundan artık çıkmak üzere, o yüzden de alacak, verecek nafaka, kredi, evlilik, boşanma, kayıplar gibi konularda sürprizlere karşı artık eliniz daha da bir rahatlayacak. Yani bu alanda istikrarı sağlamak adına daha olumlu etkiler belki de hissedebileceksiniz. Daha özgürleşmiş hissedebileceksiniz belki kendinizi bu konulardan ama tabii ki kritik bir karar alacaksınız son noktada ya da şu ana kadar gerçekleştirme şansı bulamadığınız ama gerçekleştirdiğiniz takdirde de hayatınıza farklı bir yön verme potansiyeli olan bir durum, bir konu başlığı varsa hayatınızda bu alanda da ciddi bir girişim yapabilirsiniz. Venüs zaten sizi temsil ediyor ama Boğa burcunda bulunduğundan dolayı daha fazla maddi konular ve kendinizle ilgili belki de neyi değiştirip dönüştürmeniz gerekiyor artık. Hayata hangi alanda yeniden başlamanız gerekiyor? Bunu net görerek yeni bir başlangıç yapma potansiyeline de dikkat çekebilir bu kavuşum. Aynı gün içerisinde Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Meslekte yükselme, uzmanlaşma, daha bilinir olma, sosyal medya üzerinde daha fazla, daha iyi etkileşim alma gibi konular, yurt dışı bağlantılı konularda daha olumlu bir enerji akışı gözlemleyeceğiz. Bu hafta özellikle bu konularda iyileştirici etkiler alacağımızı net söyleyebilirim. 26 Nisan'da Uranüs de bu alana geçeceğinden dolayı sizleri artık uzun bir vadede sürekli birdenbire seyahat eden, kendini çok sıra dışı konularda geliştirmeye çalışan ya da sıra dışı bir şekilde kendine yatırım yapan bir birey olarak da gözlemleyebiliriz sevgili yükselen terazi burçları. Uranüs size bir uyanıklık da getirecek. Yaşam felsefeniz, inançlarınız, değer yargılarınızla ilgili de bir değişim süreci geçireceğinizi gayet net söyleyebiliriz. 25 Nisan'a geldiğimiz zamansa burada Güneş ve Plüton kare açıyla birbirlerini görecekler. İşte tam da burada bizler özel hayatımızla ilgili, özellikle flört hayatımızla ilgili yaptığımız yeni girişimlerle ilgili biraz dikkatli olmamız gerekliliğini daha güçlü bir şekilde anlayacağız. Çünkü bir krizi de beraberinde getirebilir. Özellikle yeni girişimler üzerimizde bir baskı oluşturabilir.
plan program yapmadan ya da bu alanı özellikle de baktığımız zaman işte alacak verecek nafaka maddi temeldeki olayları bizler iyi kontrol edemiyorsak bunların baskısını üzerimizde hissedebiliriz. Yaşamsal konforumuza yaptığımız bir yatırım, hayattan keyif almaya yönelik yaptığımız bir yatırım, çocuklarımız ya da dediğim gibi flört hayatımızla ilgili bir yönelim bizi biraz strese koyabilir. Bu hafta dikkat etmemiz gerekli. 26 Nisan'da İkizler Burcu'na geçen Uranüs'le birlikte Merkür ve Jüpiter'in karesi de aktif olacak. Merkür ve Jüpiter karesi de 7 ve 10 ev aksında. O yüzden bir kez daha evlilik, ilişkilerle ilgili konular bizi yorabilir diyebilirim sizler için bu hafta. Burada fikir ayrılıkları, değer yargılarıyla ilgili farklılıklar daha fazla ön plana çıkabilir. İletişim problemleri ve sorumluluklar temelinde bazı ilişki problemleri kendini de gösterebilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün 60'lık açıyla birbirini görecek olmasıysa bir diğer taraftan da o kırgınlıkları aslında giderme potansiyelimize işaret ediyor. 7 ve 9 ev aksındaki bu güzel açı bizi gerçekten de barış, anlayış, uzlaşı noktasına yaklaştırabilir. Hangi konularda hemfikir olabileceğinizi daha derinlemesine ele aldığınızda, birbirinizi belki de gereksiz yere yargılamadığınızda barışa, uzlaşıya, anlaşmaya daha yatkın olabileceğiniz bir süreçtesiniz. Hatta belki bazı konuları biraz da akışına bırakırsanız sizin için daha da yararlı olabilir. Venüs-Plüton üçgeniyle ayı tamamlayacağız. Venüs-Plüton üçgeni de yine kendinizi geliştirmek adına atacağınız yeni adımlar çerçevesinde size güç verecek. Gizli yeteneklerinizi, gizli potansiyellerinizi keşfedebileceksiniz ve bu size mesleki anlamda da güzel bir ileriye yönelik destekleyici bir etki sağlayacaktır. Kendinizi, yeteneklerinizi, potansiyelinizi güçlendirmek adına değerlendirebileceğiniz, yeni adımlar atmak için kullanabileceğiniz güzel bir etkileşim. Mutlaka değerlendirin derim. Kazanç hanenize de pozitif yansımaları olabilir. Özetlemek gerekirse kariyerle ilgili, evlilikle ilgili stresli bir dönemdeyiz. Alacağımız kararlar, yapacağımız konuşmalar dikkat çekici ve önemli, agresyondan uzak durmamız gerekiyor. Maddi konularda destekleyici bir döneme giriş yapıyoruz. Kariyerle ilgili dediğim gibi stres var. Yine aşk hayatımız, flört hayatımızla ilgili de yeni girişim yapmak için çok doğru bir zamanda değiliz. Bir kriz ile beraberinde getirebilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun bir haftadayız. Kavuşumlar, kareler, gezegenlerin burç değişimi oldukça yoğun bir gündem var bu hafta. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum biliyorsunuz her zaman yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde. Hype seçeneğiniz aktifse kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Yine videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz de sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle geçelim şimdi yoğun gündemimize. Koç burcunda tabii ki bir kavuşum enerjisiyle ve çok önemli bir kavuşum enerjisiyle haftayı karşılıyoruz. Bu da sizin çalışma hayatınıza işaret ediyor sevgili yükselen akrepler. Merkür, Mars ve Satürn hepsi bir aradalar ve aslında yoğun bir enerjiyi açığa çıkarıyorlar. Sizler bir konuda aksiyon almak için özellikle yine çalışma hayatınız, gündelik sorumluluklarınız, sağlığınız, belki evcil hayvanlarınızla ilgili bir aksiyon almak, bir hedefinizi gerçekleştirmek için girişimde bulunmak istiyorsunuz ama burada gökyüzü de bize diyor ki hızlı hareket edecekseniz sadece girişim aşamasında hızlı bir girişimde bulunun ama bu girişimde bulunurken de adımlarınızı da hesaplamanız ve ilerisi içinde, ileriki adımlarınız için de plan, proje yapmanız gerekiyor. Yani
önce strateji diyor bize gökyüzü sevgili yükselen akrep burçları. O yüzden de bir anlık bir hevesle veya bir anlık bir agresyonla çalışma hayatımızda atacağımız adım bizi geri döndürebilir. O yüzden de attığımız adımlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belki şartlar hızlı hareket etmemizi gerektiriyor olabilir ama yine de bir sonraki adımı en azından düşünerek hareket etmemiz bize fayda sağlayacaktır. Özellikle çalışma hayatımızla ilgili gelişmeler de zaten bu dönemde bizim için daha fazla ön planda olacak. Rakiplerimize karşı yine belki biraz zorlanabiliriz gibi bu haftanın etkilerine baktığımızda bunu da birazdan detaylandıracağım. Sağlık, çalışma hayatı, yeni girişimler, sorumluluklarla ilgili demek ki stratejik ilerleme zamanı. Aynı gün içerisinde Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. İlişkiler, evlilik, açık düşmanlıklar, rekabet, ortaklı işler gibi konular bizim için daha ön planda olacak. Güneş Boğa burcunda çok enerjisini gösterebildiği bir alanda değil. O yüzden de bu konuları yönetmek, organize etmek bizim için biraz zor olabilir bu süreçte ama gündemde olacaklarını da söyleyebiliriz yine aynı zamanda. 21 Nisan'da esasen Merkür ve Mars kavuşumu netleşecek. O yüzden çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizde de agresyondan uzak durmakta biraz fayda var. 24 Nisan'da ise kritik karar günü Venüs ve Uranüs 29. derecede kavuşacaklar. Sizin 7. evinizin çıkış kapısındalar aslına baktığımız zaman. Demek ki sizler artık evlilik, ilişki, rekabetli olduğunuz konular temelinde kapıdan çıkmak üzeresiniz ama belki de hala bırakmak istemediğiniz bazı şeyler var hayatınızda, bazı değerler var bu konular temelinde. Onunla ilgili kritik bir karar verebilirsiniz. Belki ilişkinizle ilgili bir bitirme kararı ya da ilişkinizle ilgili ileriye yönelik sizi özgürleştirecek, kendinizi daha özgür ilişkide ortaya koymanızı sağlayacak bir karar da alabilirsiniz. Tüm bunları artık sizin deneyimleriniz çerçevesinde gözlemleyeceksiniz diyebiliriz ama özel hayat temelinde kritik bir karar alacağınız çok net sevgili yükselen akrep burçları. Aynı gün içerisinde Venüs İkizler Burcu'na da geçeceğinden dolayı işte tam da bu problemleri belki de çözmek için daha olumlu bir enerji de gündeminizde olabilecek. Yani barışçıl bir enerji bu hafta sizi evlilik ve ilişkiyle ilgili konularda problem varsa çözmeye de odaklayacak, işinizi kolaylaştıracak da diyebiliriz. Devam ettiğimiz zaman 25 Nisan'da ise Güneş ve Plüton'un bir kare açısı aktif olacak. Bu da yine bir gerilimi tetikleyecek. İşte o yüzden ilişki alanı bizim için dikkat etmemiz gereken bir diğer alan olacak bu haftanın enerjileri içerisinde. Çünkü 4-7 ev aksında bir stresli açı ve iki güçlü gezegen. O yüzden de evlilik hayatınızın, ilişki hayatınızın, özel hayatınızın üzerinizde baskı oluşturduğu bazı organizasyon konuları, bazı yönetimsel, egosal sorunları daha fazla gündemde görebilirsiniz. Stres bu alanda yoğunlaşabilir sizin için. Demek ki ego çatışmalarına, güç ilişkilerine dikkat etmemiz gerekiyor özel hayatımızda bu hafta. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi de aslında yine alacak verecek nafaka, pasif gelirlerle ilgili sıra dışı yaklaşımlarda bulunma ihtimaliniz söz konusu olabilir. Bu konular kendinizi değiştirmek, dönüştürmek, geliştirmekle ilgili yine özel hayatınızdaki sorunları aşmakla ilgili de sıra dışı yaklaşımlar, sürprizler gündeminizde olabilir. Bir uyanış yaşayabilirsiniz. Kendinizi nasıl yeniden yaratabilirsiniz? Nasıl yeniden bir hayatı inşa edebilirsiniz? Daha özgür bir hayatı inşa edebilirsiniz? Bunlara çok daha ciddi odaklanacağınız bir dönem sizi bekliyor açıkçası sevgili yükselen akrep burçları. 26 Nisan'da ise yine aynı gün içerisinde Merkür ve Jüpiter'in karesi söz konusu. Merkür ve Jüpiter'in karesi de yine çalışma hayatımızda bizi biraz zorlayacak gibi. Bakış açılarımız, değer yargılarımız, birbirimizi nasıl değerlendirdiğimiz sorun yaratabilir. Özellikle bir mevki konusunda rekabet ve çatışma varsa burada biraz dikkatli olmamız gerekebilir birlikte çalıştığımız kişilere.
Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün bir 60'lık açısı söz konusu. İşte az önce bahsettiğim de buydu. Yine krizle ilgili, problemlerle ilgili barışçıl bir enerjiyi tetikleyecek. Kariyer, çalışma hayatımızdaki hedeflerimizle ilgili problemleri çözmek açısından da işimizi kolaylaştıracak, olumlu, rahatlatıcı bir enerji olarak da düşünebiliriz bunu. Belki biraz olayları akışına bırakmak da bizim için yine çözümü kendiliğinden de getirebilir. Venüs ve Plüton üçgeniyle tamamlayacağız aslında Nisan ayını. Venüs ve Plüton'un üçgen açısı da yine krizleri yönetmek, ailevi problemleri çözmek, kendinizle ilgili bazı değişim dönüşüm süreçlerini daha iyicil, daha pozitif bir şekilde ele almanız için sizi destekleyecektir. Alacak verecek nafaka, kredi, belki evin borcu, emlak borcu, veya pasif gelir elde ettiğiniz farklı kaynaklarınız varsa bunlarla ilgili de aile hanenizi rahatlatacak güzel etkiler alabilirsiniz sevgili yükselen akrep burçları. Özetlemek gerekirse kariyer alanında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. İlişki alanımızda hem stres hem de barış ihtimali var. Kritik kararlar alabiliriz evliliğimizle ilgili konularda da. Maddi konularda yine biraz zorlanmalar gündemimizde olabilir. Merkür ve Jüpiter'in kare açısı sebebiyle, ama genel olarak tüm etkileri olumlu kullanmaya çalıştığımızda da uzun vadede güzel etkiler alacağımızı ve bu dönemin etkilerini iyi şekilde anacağımızı söyleyebilirim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun bir enerji var gökyüzünde. Gezegenler burç değiştiriyor. Kavuşumlar söz konusu, kareler var. Birçok etkiyi bir anda hissedeceğiz. Bakalım siz bu etkiyi nasıl hissedeceksiniz? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yorum, soru ve önerileriniz yanıtlanıyor her zaman, biliyorsunuz, yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hype seçeneğiniz aktifse de yine videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına da destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcu demek sizin için yeni başlangıçlar demek ve yeni girişimler demek, riskli adımlar demek aslında sevgili yay burçları. Bu konu başlıkları çerçevesinde bizler bir kavuşum enerjisi hissediyoruz. O yüzden de çok dikkatli olmamız gerektiğini en başta söylemekte fayda var. Çünkü Mars, Merkür ve Satürn hepsi bir aradalar, enerjilerini birleştiriyorlar. Bizler bir konuda yeni bir adım atmak isteyebiliriz. Baktığımız zaman Mars zaten 5. evimizi temsil ediyor. Bu bir ilişki olabilir, bu bir çocuk kararı olabilir, çocuklarla ilgili olabilir. Konforumuzu artırmak adına, hayattan daha fazla keyif alabilmek adına bir girişim olabilir. Merkür'e baktığımız zaman evlilik, ilişki gibi konulara, toplumsal statünüze de işaret ediyor. Tüm bu konularda tabii ki yeni girişimde bulunmak için güzel bir enerji. Ancak gökyüzü burada bize şunu diyor: bir adım atabilirsiniz, girişim yapabilirsiniz, hızla bir karar da verebilirsiniz, ama buraya kadar hiçbir sorun yok. Gerisini nasıl getireceksiniz attığınız o adımın, esas önemli olan bu. Yani strateji yapmanız gerekiyor. Attığınız adımın devamını nasıl getireceğinizi önceden bilmeniz, planlı, programlı ilerlemeniz gerekiyor. Burada sizi biraz dezavantajlı kılan da 5. evde, yani riskli girişimler alanında bu enerjiyi almanız, ama işte o riski ne kadar minimuma indirebilirseniz, planlı programlı çalışırsanız, öngörülü çalışırsanız sizin için o kadar faydalı olacağına işaret eden bir kavuşum enerjisiyle haftayı açıyoruz. Satürn baktığımız zaman zaten sizin yine para hanenizi temsil ediyor, ilişkilerinizi temsil ediyor, çevrenizle nasıl iletişim kurduğunuzu da temsil ediyor, ticari hayatınızı temsil ediyor. Bu konularda gerçekten de biraz planlı, programlı, yeni girişimler ama uzun vadede sizi rahat ettirecek girişimlere odaklanmanız fayda getirecek sevgili yaylar.
Aynı gün içerisinde Boğa burcuna geçen bir güneşimiz söz konusu. Güneş çalışma hayatımız, gündelik rutinimiz, sağlığımızla ilgili konulara gündemi yönlendirebilir ama bu gündemleri ne kadar sağlıklı yönlendirebileceğimiz biraz soru işareti uyandırıyor. Güneşin Boğa burcundaki gücüyle bağlantılı olarak hafta içerisinde de bazı zorlayıcı açılar alacak. Onlara da birazdan değineceğim. 21 Nisan'da Mars-Merkür kavuşumu birebir netleşiyor. O yüzden agresif kararlar almaktan, agresyonla yeni girişimlerde bulunmaktan kaçınmamız gerekiyor. Çocuklarımıza karşı tutumumuzu belki biraz dikkatli belirlemeliyiz. İletişim dilimiz biraz agresif olabilir. Yine flört hayatımızda da nasıl iletişim kurduğumuz biraz önem kazanacak. Kırıcı olmaktan uzak durmamız gerekebilir. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs kavuşacaklar. Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu da 6. evinizde gerçekleşeceğinden dolayı çalışma hayatınız, sorumluluklarınız, tüm bu konular çerçevesinde belki geleceğinize yönelik girişimleriniz ve bu sorumluluklar temelinde de düşünebiliriz ama daha fazla sorumluluklarınız, çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz, çalışma hayatınız, ticari hayatınızla ilgili konularda kritik bir karar alabileceğinize işaret ediyor aslında gökyüzü burada. 29. derecede kavuşacaklarından dolayı son anda belki de kendinizi nasıl özgürleştirebileceğinizi, kendinizi nasıl daha rahat hissedebileceğinizi kestirebilirsiniz. Değerinizi anlayabilirsiniz. Bu konularda sizin için neyin değerli olduğunu anlayabilirsiniz ve kritik bir karar da alabilirsiniz. Bu hem sağlığınız hem çalışma hayatınız hem de yakın çevre ilişkileriniz temelinde, iletişim ağlarınız, çalışma ağlarınız temelinde de kendini hissettirebilir. Aynı gün içerisinde Venüs İkizler Burcu'na geçeceğinden dolayı ilişkiler alanımıza da iyicil bir etki getirecek. Güzel, iyileştirici, ilişkilerimizi güçlendirecek bir enerji hissedeceğiz bu hafta içerisinde. Bunu da birazdan detaylandıracağım. 25 Nisan'da yine biraz zorlu bir açımız var. Güneş ve Plüton arasında bir kare. Özellikle çalışma hayatımızla ilgili iletişim trafiğinde zorlanmalar hissedebiliriz. Birbirimizi anlamakta, birbirimizle sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabiliriz. Özellikle arka planda kalan ya da geriye attığımız, bilinçli olarak ertelediğimiz konuların bugünkü gündemimizi zorladığını da gözlemleyebiliriz. Güç çekişmeleri özellikle iletişim alanında kendini gösterebilir ama temelde de çalışma arkadaşlarımızla belki iletişim, sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabiliriz. Yine özellikle yabancılarla ilişkiler, mesleki gelişim konusunda bir çekişme, güç çekişmeleri de gündemi gerebilir. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi sizi uzun süreli birliktelikler noktasında daha sıra dışı kılabilir. Belki de çevrenizin sizden beklediği ya da toplumsal normların dışında uzun süreli bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Bunun dediğim gibi çok farklı yönleri olabilir. Alışılmışın dışında bir ilişki olabilir. Sizi bir yönden de özgür kılan, kendinizi o ilişkinin içerisinde çok özgürce ifade edebildiğiniz ve yine bağlı olmanıza rağmen özgür hissedebildiğiniz bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz açıkçası. Sevgili yükselen yay burçları, ilişki halinize güzel bir enerji geçişi dediğim gibi söz konusu bu hafta. Devamındaysa aynı gün içerisinde Merkür ve Jüpiter kare açıda olacaklar. Merkür ve Jüpiter'in kare açısı özellikle maddi konularda biraz dikkatli olmamız gerekliliğine işaret ediyor. Yeni girişimlerin bize nasıl maddi masraflar yükleyebileceğini çok iyi hesaplamamız gerekiyor. Özellikle sizin aile hayatınızın, özel hayatınızın, emlak, ev, yuva, barınmayla ilgili konuların maddi temaları biraz zorlayabilir. Bu konular çerçevesinde yeni girişim yaparsanız, bu süreçte bir kredi alırsanız ya da bir borç alırsanız bunlar sizi biraz zorlayabilir. Belki kirada olan gelir elde ettiğiniz mal varlıklarınız varsa da bu kaynaklara yönelik de belki de beklenmedik harcamalar ön plana çıkabilir.
Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün bir 60'lık açısı söz konusu olacak. Venüs ve Neptün'ün 60'lık açısı da yine az önce dediğim gibi ilişkiler alanımıza güzel bir enerji sağlayacak. Flört hayatımız, aşk hayatımız, birlikteliklerimiz temelinde düşündüğümüz zaman bir barışma sinyali söz konusu olabilir. Belki de kırgınlık yaşamışsak, özellikle ilişkimizin geleceği noktasında bir kırgınlık yaşamışsak artık bunun adını koymak adına güzel bir etki de yaratabilir. İlişkinizi şekillendirmek için, ilişkinize değer katmak için kullanabileceğiniz güzel bir enerji ve kırgınlıkları da aşabileceğiniz bir enerji. Venüs ve Uranüs'ün destekleyici açısıyla, üçgen açısıyla 28 Nisan'da ayı tamamlayacağız diyebiliriz aslında. Yine Venüs ve Plüton'un bu destekleyici açısı iletişimin evliliğinizde, ilişkinizde, ortaklı işlerinizde ne kadar önemli olduğuna vurgu yapacak. Ne kadar derinlemesine kendinizi ifade ederseniz, ne kadar daha fazla odaklanırsanız kendinizi doğru ifade etmeye bunun size fayda sağlayacağını gözlemleyebilirsiniz. Hem ilişkiniz hem ortaklı işleriniz hem de bir noktada aslında zihninizi meşgul eden, arka planda kalmasını tercih ettiğiniz bazı konuları da cesurca ortaya koyduğunuz zaman karanlık yönlerinizi de biraz bilinçli olarak ifşa ettiğiniz zaman bunun size fayda sağladığını da gözlemleyebilirsiniz. Yani korktuğunuz gibi karşılanmayabilir bazı düşünce ve fikirleriniz ya da yaklaşımlarınız, bunu da gözlemleyebilirsiniz. Özetlemek gerekirse kazançlarımızla ilgili girişim yapacaksak stratejik yaklaşmamız gerekiyor olaylara. Riskli girişimler yapmaya çok açığız ama o riski minimuma indirerek ilerlememiz gerekiyor. Özel hayatımız, uzun süreli ilişkilerimiz temelinde güzel etkilere açığız. Flört hayatımız, aşk hayatımızla ilgili biraz zorlanabiliriz. Yine çalışma hayatımızda da gerilim biraz yüksek olabilir. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen oğlaklar ve oğlak burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun enerjilerin olduğu bir haftaya giriş yapıyoruz. Kavuşumlar, kareler, gezegenlerin burç değişimleri hepsi bir arada gerçekleşiyor. Peki bunlar bizim için ne ifade edecek diyorsanız öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız da yine beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcunda bir etki aldığımız zaman biz nereye odaklanıyoruz? Tabii ki 4. evimize odaklanıyoruz. Burada bir kavuşum enerjisi söz konusu sevgili yükselen oğlak burçları. Ev, emlak, tadilat, barınma, aile, yuva, ailevi konular, özel hayat temelinde yeni bir adım atmanın eşiğindeyseniz, hızlı gelişmeler gündemdeyse, biraz da acele etmeniz gerekiyorsa, gökyüzü burada tabii ki size bir şey demiyor. Sizi hatta destekliyor. Merkür, Mars, Koç enerjisi girişim yapmanız için sizi motive de ediyor ama Satürn de arkada diyor ki adım atın, girişim yapın ancak sonrasını hesaplayarak yapın bunları diyor bize. Satürn baktığımız zaman Satürn işte tam da bu konuda özellikle bir ev inşa edeceksek, bir yuva inşa edeceksek ve Satürn zaten sizi temsil ediyor. Burada plan, program ve denetim, istikrar bizim için önemli olacak. Büyük bir yükün altına giriyor olabiliriz. Basit gibi gelebilir kulağa bunları söylerken özel hayat, ev, yuva, barınma, tadilat gibi konular ama bunların hem sorumluluk hem duygusal yanı hem de maddi yanı gayet güçlü etkileri getirecektir. Güçlü değişimleri getirecektir hayatımıza. Maddi sorumluluklar, manevi sorumluluklar yükleyecektir. O yüzden de bir adım atacaksanız devamını getirebilecek misiniz? Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yoksa başladığınız noktaya geri dönme potansiyeliniz yüksek olacak sevgili yükselen oğlak burçları ki sizler zaten planlı ilerlersiniz, programlı ilerlersiniz. Sizler
inşa etmek için yaratıldığınız için bu etkiyi rahat yönetebilirsiniz. Aceleye kapılmadığınız takdirde panik olmamaya dikkat edin açıkçası bir noktada da. Özellikle şimdi Mars baktığımız zaman zaten 4. evinizi temsil ediyor. Merkür sorumluluk demek, gündelik yaşam rutini demek ve bir diğer taraftan da Satürn zaten siz demek. Demek ki siz hayatınızı inşa etmek için yeni bir döneme giriş yapabilirsiniz ve stratejik ilerlediğiniz takdirde her şey tıkırında da ilerleyebilir sevgili yükselen oğlaklar. Aynı gün içerisinde Güneş Boğa burcuna geçeceği için aşk hayatınızla ilgili konular, çocuklarla ilgili konular, riskli girişimlerle ilgili konular daha fazla ön planda olabilir. Güneş Boğa burcunda zayıf olduğundan dolayı, pereklin olduğundan dolayı bu konuları yönetmek bizim için biraz zor olabilir. Güneşin hafta içindeki stresli açıları da ayrıca yine bizi biraz bu konularda zorlayabilir. Yaşamsal konforumuz, beklenmedik harcamalar biraz bizi zorlayabilir. Detayına değineceğim. 21 Nisan'da Mars-Merkür kavuşumu netleşecek. O yüzden de ailevi konularda da agresyondan, agresif söylemlerden uzak durmamızda biraz önem kazanacak. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu söz konusu. Venüs ve Uranüs sizin 5. evinizin çıkış kapısında 29. derecesinde kavuşacaklar. Bundan dolayı da aşk hayatınız, flört hayatınız, çocuklarınız, yapmak istediğiniz girişimlerle ilgili, almak istediğiniz risklerle ilgili kritik bir karar verme eşiğinde olabilirsiniz. Bu sizi ya özgürleştirecek, ya rahatlatacak ya da maddi konularla ilgili, özellikle beklenmedik harcamalarla ilgili sizi özgürleştirecek kritik bir kararda almaya yönlendirecek diyebiliriz. Zaten Venüs bu kavuşumun hemen sonrasında İkizler Burcu'na geçeceğinden dolayı sorumluluklarla ilgili, sağlığınızla ilgili, bir diğer taraftan da çalışma hayatınızla ilgili daha rahat bir enerji sağlayacak ve Uranüs de sizin İkizler Burcu'nuza geçecek açıkçası. Bu da çalışma hayatınız, gündelik sorumluluklarınızla ilgili sıra dışı bir döneme giriş yaptığınızı bizlere düşündürebilir. Bir arınma sürecine giriş yaptığınızı da düşündürebilir bizlere. Belki de artık maddi yükümlülükler, maddi sorumluluklardan kendinizi nasıl arındıracağınızı çok daha net görebileceğiniz, uzun vadede bir aşama kat edebileceğiniz, kendinizi rahatlatabileceğiniz bir sürece giriş yapıyor olabilirsiniz. Çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili konularda da bir uyanış gündeme gelebilir. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte sürprizlere açık olacağımız ama özellikle Uranüs'ün kare açılar aldığı, zorlayıcı açılar aldığı dönemlerde sağlığımıza ve çalışma hayatımıza belki biraz dikkat etmemiz gerekliliğinin bilinciyle Uranüs İkizler dönemini yönetmemiz gerekecek. 25 Nisan'a geldiğimiz zamansa Güneş Plüton arasında bir kare açı söz konusu. Güneş ve Plüton'un kare açısı beklenmedik harcamalar, maddi baskılar, maddi yükümlülüklerin bizi biraz yorabileceğine işaret ediyor. Bu çocuklarınızla bağlantılı konular temelinde olabilir, aşk hayatınız temelinde, belki güvence hissinin eksik olması ilişkinizde bazı dengeleri zorlayabilir. Riskli yatırımlar, riskli girişimlerinde yine kişisel bütçenize oluşturabileceği baskılar sizi biraz yorabilir bu hafta sevgili yükselen oğlak burçları. O yüzden maddi boyutu olan girişimler yapıyorsanız bu sizi biraz zorlayabilir bu hafta. Yani para biraz önceliğiniz olacak gibi görünüyor açıkçası bu hafta içerisinde. 26 Nisan'daysa Merkür-Jüpiter karesi aktif olacak. Merkür-Jüpiter karesi de yine 4-7 ev aksına işaret ettiğinden dolayı evlilik, özel hayat, belki özel hayatın sorumlulukları temelinde zorlayıcı etkiler alabileceğimize işaret edebilir. Burada uzlaşmazlıklar, bazı konuların gereksiz büyümesi gibi gündemler söz konusu olabilir. Perde arkasında konuların gün yüzüne çıkması, bugüne kadar çok da dillendirilmeyen konuların dillendirilmesi ilişkilerde bazı gerginlikleri de
tetikleyebilir. Buna karşı dikkat etmekte de fayda var. Ancak Venüs ve Neptün gün içerisinde 60'lık bir açıyla bizi destekleyecek. Özellikle ailevi sorumlulukları paylaşım noktasında bazı kırgınlıklar, yanlış anlaşılmalar söz konusu olmuşsa bunları daha rahat çözebileceğimiz, birbirimizi daha iyi anlayabileceğimiz, destek olabileceğimiz bir enerji sağlayacak. 28 Nisan'da Venüs ve Plüton'un üçgen açısı da aslında ayı güzel bir enerjiyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Venüs ve Plüton'un bu üçgen açısı Oğlak burçlarını kariyer ve kazançlar ekseninde rahatlatacak diyebiliriz. Sizi maddi anlamda daha güçlü, daha güvenli hissettirecek gelişmeler ön planda olabilir. Özellikle ayın son günlerinde daha güçlü hissedeceksiniz. Belki de ortaya çıkmamış bazı potansiyel kazançlarınızın da artık size destek sağlayabileceğini gözlemleyebileceğiniz bazı maddeler gündeme gelebilir. Temel olarak baktığımızda kazançlarla ilgili güzel bir dönemde olacağız. Çalışma hayatımızla ilgili yine daha iyileştirici bir etki alacağımızı söyleyebilirim. Aile, yuva, özel hayat bizi biraz yorabilir. Bir de riskli girişimlerde bulunacaksak beklenmedik harcamalara ve harcamaların bize ne getirebileceği ile ilgili detaylara dikkat etmekte fayda var. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Gezegen kavuşumları, kare açılar, gezegenlerin burç değişimi önemli bir sürecin başlangıcı olduğuna dikkat çekiyor gibi. Peki sizler nasıl etki alacaksınız bu gezegen etkileşimlerinden? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi biliyorsunuz ki yanıtlıyorum yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Koç burcundaki yoğun bir kavuşum enerjisiyle haftayı karşılayacağız. Bu da bizim 3. evimize işaret edecek. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri etki altında olabilir. Ticari girişimlerimiz, turizmle ilgileniyorsak, seyahatlerle ilgileniyorsak, iletişim ve bağ kurma gibi gündemlerimiz varsa bu alanlarda girişimci olacağız. Sanatsal yeteneklerimizi belki biraz ön plana çıkarmaya çalışacağız yine aynı zamanda. Çünkü Merkür de bu alanda ve 3. evde el sanatlarımızla da ilgili, yazıyla ilgili, edebiyatla ilgili, sanatla ilgili tüm bu konularda girişim yapmak istiyorsak devamını nasıl getireceğimize odaklanmamız bizim için önem arz edecek. Çünkü hızlı bir enerji var, akışında bir enerji var. Merkür, Mars, Koç burcu enerjisi oldukça hızlandıracak bizi, motivasyon da verecek. Ama bu motivasyonu verirken Satürn'ü de yanında veriyor ki bizler ileriki adımlarımızı planlayarak ilerleyelim. Geleceğimizi yapılandırıcı bir şekilde adım atalım. Bu detayı unutarak ilerlediğimiz takdirde başladığımız noktaya geri dönme ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden bir adım atacaksak ikinci, üçüncü, dördüncü adımımızda da neler yapacağımızı bilerek ilerlememiz gerekiyor sevgili yükselen kova burçları. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde problemler varsa bunları aşmak istiyorsak da yine biraz stratejik düşünmemiz ve ilerlememiz çözüm açısından kolaylık sağlayacak diyebilirim. Aynı gün içerisinde Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. Güneşin Boğa burcuna geçmesi de aile, yuva, özel hayat temelindeki konulara dikkat çekecek. Ancak biraz zorlayabilir bizi. Güneş Boğa burcunda kendini çok iyi hissetmez. Ayrıca zorlayıcı bazı açıları da var bu hafta. Ona da birazdan değineceğim. İlerlediğimiz zaman 21 Nisan'da Merkür ve Mars kavuşumu aktif olduğundan dolayı kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerimizde nasıl bir dil kullandığımız önem kazanacak. Agresif çıkışlardan kaçınmamız ve tartışmalardan uzak durmamız faydalı olabilir. 24 Nisan'da Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu söz konusu, 29. derecede kritik bir noktadalar. Bu da yine ev, yuva, aile, özel hayat, emlak, barınma, tadilat gibi konularda
kritik bir karar verme aşamasında olduğumuzu düşündürebilir bizlere. Bizler belki bu konular temelinde bizi özgürleştirecek, daha rahat hissettirecek ve son anda da aklımıza gelebilecek bir karar verebiliriz. Böyle bir etki doğuruyor gökyüzü. Bu kavuşumun sonrasında Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Aşk hayatınız sizin için oldukça aktif olabilir ve olumlu etkiler sizi bekliyor olabilir açıkçası sevgili yükselen Kova burçları. Aşk hayatı açısından şanslı ve belki de tek burç siz olabilirsiniz bu hafta. Çünkü Venüs'ün destekleyici açıları da var önümüzdeki günlerde. Uranüs de yine sizin ikizler burcunuza geçeceğinden dolayı bu hafta sıra dışı aşklar sizi bekliyor olabilir. İlişki hayatınız, flört hayatınız belki de artık çok sıra dışı bir şekilde ilerleyebilir. Hayatınızda konforu, lüksü ya da kendinizi iyi hissettirecek olaylara, durumlara yaklaşımınız çok sıra dışı olabilir. Bu konulara çok farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Sürprizlerle dolu bir dönem sizi bekliyor olabilir. Yine aynı zamanda sürpriz aşklar, belki çocuk sahibi olma sürpriz bir şekilde, riskli girişimlere belki de hiç beklenmedik şekilde yaklaşma ve atılımda bulunma gibi konular gündemde olacak. Bir uyanışla yaşayacağız tabii ki. İşte belki de artık hayatın tadını çıkarmanın zamanı geldiğini kavrayacağınız bir dönem olacak da diyebiliriz sevgili yükselen Kova burçları ve bu sizi oldukça rahat da hissettirecek diyebiliriz. 25 Nisan'da Güneş ve Plüton'un kare açısı söz konusu. Güneş ve Plüton'un kare açısı özellikle ailevi ilişkilerde güç dengelerine dikkat etmemiz gerekliliğine dikkat çekecek. Sizler baskın olmak istiyor olabilirsiniz. Ailevi ilişkileri, evle ilgili, özel hayatta ilgili konuları kendiniz yönetmek istiyor olabilirsiniz. Ancak burada bazı güç çekişmeleri de gündemi yorucu bir şekilde deneyimlememiz açısından etki yaratabilir. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor dedik ve yine aynı gün içerisinde Merkür-Jüpiter karesi aktif olacak. Merkür-Jüpiter karesi de yine kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri içerisindeki sorumluluklarımız etrafında bizi zorlayabilir. Uzlaşmakta zorlanabiliriz. Maddi konular temelinde, özellikle maddi konuların geleceği temelinde bir noktada uzlaşmakta zorlanabiliriz. Bu bizi biraz yoracak önemli bir etki olarak değerlendirilebilir. Aynı gün içerisinde Venüs ve Neptün'ün 60'lık açıda olmasıysa özellikle aşk hayatımız, flört hayatımızla ilgili iletişim sorunlarını çözmemiz, çocuklarımızın eğitim hayatıyla ilgili konularda iyicil etkiler almamız konusunda bize destek verecektir. Ama aşk hayatımızla ilgili belki de ideal aşkı daha fazla iletişim becerilerimizi ortaya koymamız koşuluyla yakalama şansımız olacaktır. Ya da bir ilişkiden neleri beklediğimizi, ideallerimizi net ortaya koyabildiğimiz takdirde aşk hayatımızda güzel etkiler gözlemleyebiliriz. Kaldı ki 28 Nisan'da da Venüs ve Plüton'un üçgen açıda olacak olması çok güçlü bir aşk enerjisini de tetikleyebilir sizler açısından sevgili yükselen Kova burçları. Odak noktanız, saplantınız bu yeni ilişkiniz, yeni aşkınız olabilir. Belki hayatınızda sizi konforlu hissettirecek bir detaya da saplanıp kalabilirsiniz. Ama bence çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili, hayatınızda yapacağınız yeni bir girişimle ilgili size güzel bir destek verecek diyebiliriz. Ve bu destek aslında belki de kariyer alanınızdan da gelebilir. Güzel bir etki. Özellikle aşk alanınızda güzel enerjiler söz konusu. Parayla ilgili konularda bizler biraz zorlanabiliriz. Özellikle ailevi temalar çerçevesinde sıkıntılar söz konusu olabilir. Yine özel hayat, özellikle uzun süreli birliktelik, aile hayatı temelinde de stresler söz konusu olabilir ama kariyerle ilgili konularda da güçlü etkiler aldığımız, girişim yaptığımız takdirde, strateji belirlediğimiz takdirde güzel bir döneme yöneldiğimiz bir evredeyiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları 20-26 Nisan haftasını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Gezegen kavuşumları, kareler, burç değişimleri
yoğun bir haftaya işaret ediyor. Peki sizi neler bekliyor? Detayına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum her zaman biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Gelelim sizin haritanıza. İkinci evimizde bir kavuşum enerjisiyle haftayı karşılıyoruz. Merkür, Mars ve Satürn bir arada olacaklar. Harekete geçmemiz için bizi motive edecek bir enerji. Ancak harekete geçmenin de koşullarını Satürn belirliyor. Bize diyor ki strateji yapmanız gerekiyor. Bir adım attığınızda diğer adımda ne yapacağınızı biliyor olmanız, bilinçli ilerlemeniz, istikrarlı ilerlemeniz, yapıcı ilerlemeniz gerekiyor ve sizler özellikle bu etkiyi parayla ilgili alanda alacağınızdan dolayı kariyer kazançlarınız, harcamalarınızla ilgili önümüzdeki süreçte çok bilinçli ilerlemek durumundasınız sevgili yükselen balık burçları. Bu enerjiyi doğru kullandığınız takdirde bu hafta zaten ilerleme kaydedeceksiniz. Daha stabil belki de daha uzun vadeli kazanç kapıları önünüze açılabilecek ama dediğim gibi strateji belirleyerek ilerlemeniz gerekiyor. Zaten Satürn sizin 11. evinizi temsil ediyor. Yani kariyer kazançları, geleceğe yönelik yatırımlar, yani uzun vadeli düşünmek durumundayız. Bu mesajı veriyor bize gökyüzü. Merkür de yine özellikle bizim özel hayatımızı, aile hayatımızı temsil ediyor. Demek ki bizler hayatımızın sorumluluğunu, maddi sorumluluğunu üstlenerek, geleceği de düşünerek, hesaba katarak kazanç ve harcamalarımıza, maddi manevi güvencelerimize ve mal varlıklarımıza bu yönde girişim yapmak durumundayız. Bu mesajı oldukça net veriyor bize gökyüzü. Diğer taraftan aynı gün içerisinde Boğa burcuna geçen bir güneş söz konusu. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri, ticaret, iletişim ağları kurma gibi alanlarda yine belki eğitim, yeteneklerimizi ortaya koyma konusunda zayıf bir enerji olarak değerlendirilebilir. Güneş bu hafta zaten baskılanacağından dolayı da bu konu başlıkları çerçevesinde biraz stres hissetme potansiyelimiz var. Detaylandıracağım. 24 Nisan'da Venüs-Uranüs kavuşumu söz konusu. Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu özellikle yine kardeş, kuzen, yakın akraba, ticaret, eğitim, bağlantı kurma, anlaşmalar gibi konularda kritik bir karar verebileceğimize işaret ediyor. Değerler temelinde bu alanda bizim için değerli olan neyse, hangi alanda özgürleşmek bizi daha iyi hissettirecek, daha özgür ve daha değerli hissettirecek. Bu konu çerçevesinde de son anda da belki kritik ve dediğim gibi uyanış getirecek bir karar vermemize yönlendirebilir bizi. Bununla birlikte tabii ki parayla ilgili konularda agresif çıkışlar yapmaktan, ani çıkışlar yapmaktan da kaçınmamız bizim için yararlı olacak. 25 Nisan'da Güneş ve Plüton'un kare açısı söz konusu. Güneş ve Plüton'un kare açısı özellikle gizli dosyaların gündeme çıkma ihtimalini daha da güçlendirecek. Bu kardeş, kuzen, yakın akraba, çalışma hayatınızla ilgili ardınızdaki güç dengelerini anlamak açısından sizi aydınlatacak, belki zorlayacak ama en azından neyin ne olduğunu anlayacağınız bazı gündemler de söz konusu olabilir. Gizli dosyalar açığa çıkacak sizin açınızdan sevgili yükselen balık burçları ve bu çalışma hayatınızla ilgili belki meslekte yükselme temalı konularda da aydınlatıcı olacak. Arka plandan ne var ne yok bunu daha net görebileceksiniz ya da bu stresi hissedebileceksiniz tanımlayamayacağınız durumda da. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçmesi özel hayatınızla ilgili artık sürprizlere açık olduğunuz, belki de özel hayata yaklaşım noktasında çok beklenilerin dışında bir yönelim gösterdiğiniz bir dönem başlayacak. Hayatınızı nasıl yönlendireceğiniz, belki de bugüne kadar korktuğunuz detayları artık
bir korku unsuru olarak görmekten vazgeçip özgürce yeni bir hayata atılabileceğiniz bir evrede de olabilirsiniz ve kendinizi özel hayatınız içerisinde çok daha özgür hissedebileceğiniz ve uyanışla aslında yine bu alanı şenlendireceğiniz bir dönem olacak da diyebiliriz. Bence bir uyanış sürecindesiniz. Korkularınızı aşabileceğiniz, kendinizi aşabileceğiniz ve hayatınıza yön verebileceğiniz aydınlık bir dönem olma ihtimali yüksek. Merkür ve Jüpiter karesi 26 Nisan'da yine önemli bir zorlayıcı açı olarak dikkat çekiyor. Merkür ve Jüpiter'in kare açısı beklenmedik harcamalara karşı dikkat çekiyor. Kariyerinizle ilgili, kendinizle ilgili nasıl yatırım yaptığınız önemli. Burada özellikle yeni girişimler yapmaya çalışıyorsanız mesleki alanda bütçenizi zorlayabilir ya da anlaşma, uzlaşma, sözleşme konularında biraz zıtlaşmalar gündeme gelebilir. Venüs ve Neptün'ün 60'lık açısı da ailevi konularda, özel hayatla ilgili konularda, güvencelerle ilgili konularda, maddi alanda da destekleyecek güzel bir etki alıyoruz. Kendimizi daha güvende hissedebileceğimiz bir haftada olabiliriz özellikle ailevi konularda ve maddi konularda bu etkiyle biraz çaba göstermemiz gerekecek tabii ki ama sonrasında Venüs'ün Plüton'la olan üçgen açısı da hiç beklemediğimiz noktalarda gizli destekler alabileceğimize işaret ediyor. Bu da yine daha fazla ailevi konular, aile ilişkileri, yuva, ev, barınma gibi konularda hissedebileceğiniz destekler olacak. Belki yurt dışına taşınmak isteyeceksiniz, yurt dışıyla bağlantılı bir girişim yapmak isteyeceksiniz. Bunu gizli tutmak isterken aslında gizli tutmadığınız zaman da beklemediğiniz yerlerden destek alabileceğiniz bir etki yarattığını da gözlemleyebilirsiniz. Olaylara bakış açınız değişebilir. Belki yurt dışına taşınma ya da uzak bir yere taşınma, yeni bir hayat kurma teması gündemdeyse dediğim gibi her halükarda destek göreceğiniz bir dönemde olacaksınız. Temel olarak özetlemek gerekirse para konusu dikkat çekiyor. Yeni girişimler yapıyorsak strateji önde geliyor. Kariyerle ilgili biraz stresler söz konusu olabilir. Uzlaşma, anlaşma ve maddi kaynaklar temelinde belki stresler söz konusu olabilir. Aşk hayatımızla ilgili yine aynı şekilde bazı güvence konuları bizi yorabilir. Ama özel hayat temelinde beklemediğimiz güzel destekler almaya açık olduğumuz bir dönemdeyiz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.